Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Bugün kanalımızda ilk defa bir kitabını takdim edeceğimiz bir hocamız var. Şaban Ali Düzgün. Dindar Suretler, Seküler Siretler isimli kitabını takdim edeceğim. Şaban Ali Hoca'nın peş peşe 3 ya da 4 kitabını okudum. Genelde üslubu, olaya yaklaşımı benim hoşuma gitti. Yani bir ilahiyatçıdan ziyade bir daha sosyal bilimci, daha filozof yönü ağır basıyor gibi geldi bana olaylara yaklaşımında. Hani tabii o ben dini ilimler olarak ele alırken değil, sadece kalemindeki naiflik, olaylara aktarmadaki o kalbe dokunan mesele katı fıkıh yorumundansa daha insanın kalbine hitap etmesi benim hoşuma gitti. Hemen arka kapak yazısından okuyalım. Eğer beğenirseniz de muhakkak belirtin. Şaban Ali Düzgün hocanın zaten herhalde bu birkaç kitabını dediğim gibi peş peşe okudum. Siparişlerini verdim ve galiba gene külliyatını tamamlamak istediğim hocalardan kendisi. İnsan yaşama karşı iki radikal tutum geliştirebilir. Ya hayatı mevcut haliyle kabul eder ya da daha iyiye dönüştürmek ister. İnsan aklı mevcut gerçeği bütün çıplaklığıyla görür, karamsar bir tablo çizmek ve tedbir almak zorundadır. İnsan iradesi ise her zaman daha iyi umut eder ve arzular. Umut ve irade, arzu, insanın hayata tutunmasını sağlayan en büyük güçler. Kur'an'ın kesin kararlılar, ulul azim olarak adlandırdığı peygamberleri farklı kılan bu güçlü iradeleridir. Bu güçlü iradeler mevcut şartlar ne kadar ağır olursa olsun her zaman başka türlüsü de mümkündür ilkesini yapıştılar. Tarihin trajedi ve görkem arasında salınan kaderini trajik olandan kurtarıp görkeme dönüştürme bu kesin kararlılığı diğer kam ve fedakar ruhlarla mümkün olmuştur. Hikmetten yoksun, bencil ruhların tarihin kolektif nefsi emmaresi gibi çalışıp yarattıkları insan trajedileri onlar sayesinde önlenebilmiştir. Hemen şuradan açayım hocamızın şeyini de okuyayım size. Şaban Ali Düzgün Gümüşhane'de doğdu 68 yılında. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu 89'da. Yüksek lisans tezini Hint alt kıtasındaki modernist hareketlerle ilgili olarak yaptı. Bu çerçevede İngiltere'de School of Oriental and African Studies'te çalıştı. Doktorasını Nefesi ve İslam filozoflarında Allah-alem ilişkisi adıyla verdi. Öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Gregorian Üniversitesi'nde 2000-2001, Georgetown Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı 2003-2004. 2005'te profesör olmuş. Fulbright'ta Brigham Young College'da öğretim üyesi olarak çalışmış. İngilizce İlahiyat bölüm başkanlığını yapmış. Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde ders vermiş. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde lisansüstü dersler vermiş. Yani TODAİ'de. Top Etü'de siyaset bilimi bölümünde dersler vermektedir. Fulbright Türkiye Seçici Komisyon üyesidir. Kelam Araştırmaları dergisinin baş editörlüğünü yapmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanıdır. Yayımlanmış kitapları şunlardır: Din, Birey ve Toplum, Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi, Sosyal Teoloji, İnsanın Yeryüzü Serüveni, İnsan Hakları Eğitimi, Maturidi Düşünce Dünyası editör olarak, Allah, Tabiat ve Tarih, Sarp Yokuşun Eteğinde İnsan, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Kimliksiz Hakikatler, Adem'den Öncesine Dönüş, Dini Anlama Kılavuzu, Aydınlanmanın Keşif Araçları, Nefesi ve İslam Filozofunda Allah-alem ilişkisi, Maturidi, Kayıt Aydınlanmanın İzinde, Hakikat, Hareket ve İnşa editör olarak, yani Tanrı'nın Gözbebeği, İnsan ve Varoluş Sancısı 2023. Yani bu kitapların 3-4'ünü okudum. 4 tanesini falan sipariş verdim herhalde. Dediğim gibi hocayı beğendim, üslubunu falan. Neler var bu kitapta arkadaşlar? Modern dünyada dini yeniden konumlandırmak, modern dönemde dindar yaşamlar, alt başlıkları var. Dindarlık ve sekülerlik arasında üçüncü yolun imkanı, değerlerin aşınan bir dünyayı onarmak, özgür benin inşası, haniflik ve insanın fıtrat ayarları, hikmetle çoğalan kanıtlar, aydınlanan bir medeniyet, kriz dönemi mütefekkiri olarak Hocam Hüseyin Atay, teopolitik doktrin ve eylem, Taliban'ın inanç siyaseti, transhümanizm ve yapay zeka, insanın gelişim tarihinde yeni bir aşama mı?
tahakkümden birlik ruhuna, şirkin ve tevhidin fenomenolojisi. Mesela şu başlık özellikle benim ilgimi çekti. Hani ben genel zaman zaman şikayet ediyorum ya, yani tamam sen çok güzel Arapça öğrenmişsin, yabancı dil biliyorsun, bütün o fıkıh kitaplarını, İslami bilimleri öğrenmişsin. Ama senin öğrendiğin bütün o bilimlerin kodları tarım toplumunda, klasik dönemde kalmış. Sen bugünün dünyasına ne diyorsun? Yani tamam faiz haramdır de çık işin içinden, ama bugünkü ekonomik sistem bankacılık üzerinden dönüyor. Buna ne diyorsun? Yani birey ilişkisi değişmiş, köle hukuku kalmamış, ticaret hukuku değişmiş, değil mi? Artık para diye bir şey var, artık altın gümüşle çalışmıyor kimse. Yani birçok alanda, yani ya da kamu hukuku değişmiş, devlet algısı değişmiş. Eskiden hükümdarlar üzerinden sınırlı bir devlet aygıtı varken bugün devlet her şeye hakim olmuş. Gibi 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 her alanda İslam'ın, hani sen bugüne ne diyordun? O yüzden hocanın özellikle hani modern dönemde dindar yaşamlar, modern dünyada dini yeniden konumlandırmak gibi başlıklardan ziyade onları da çok beğendim, ama şu başlık mesela ilgimi çekti. Gerçekten birisi şu yapay zeka ile ilgili bizim o kelli felli ilahiyat hocalarımız ne diyor mesela? Öyle her şeyi biliyor. Tamam, çok da güzel insanlara cahil cahil deyip yaftasını da koyuyor. Niye? Arapça bilmiyor. Niye senin okuduğun o cilt cilt bundan 1000 yıl önce yazılmış kitapları okumamış. Tamam. Ama sen bugüne ne diyorsun? Yok. Ben biraz o açıdan şeyim. Yoksa o insanların bilgi birikimi gerçekten çok yüksek. Faydalanabilir, dinleyebilirim. Ama benim bahsettiğim şey biraz da bu. İrade ve güç diye not düşmüşüm. Ön sözden başlayalım. İnsan yaşama karşı iki radikal tutum geliştirebilir. Ya hayatı mevcut haliyle kabul eder ya da daha iyiye dönüştürmek ister. İnsan aklı mevcut gerçeği bütün çıplaklığıyla görüp karamsar bir tablo çizmek ve tedbir almak zorundadır. İnsan iradesi ise her zaman daha iyi umut eder ve arzular. Umut ve irade, arzu insanın hayata tutunmasını sağlayan en büyük güçler. Kur'an'ın kesin kararlılar, ulul azim olarak adlandırdığı peygamberleri farklı kılan bu güçlü iradeleridir. Bu güçlü iradeler mevcut şartlar ne kadar ağır olursa olsun her zaman başka türlüsü de mümkündür ilkesine yapıştılar. Burada daha karamsar durumdayken umut etmek meselesi var, ama ben daha güçlüyken de aynı şeyi hissediyorum. Yani ben zaten başka videolarda da söylemişimdir. Hani peygamberin mucizeleri falan filan diye anlatıyorlar. Benim yüreğime onlar dokunmuyor. Peygamberin o tek başına kaldığı zamanlardaki Allah'a sığınması, hani korkma Allah bizimle beraberdir inancı ve bütün o dünyalık şeyleri, hani bir elime güneşi bir elime ayı verseniz davamdan vazgeçmem inanmışlığı, o irade. Hani bütün soyutlanmalara, dışlanmalara rağmen tek başına durabilme iradesi. Yani o irade beni çok etkilemişti. Hani bilinçli olarak tekrar Müslüman olduğumda. Hani daha önce gavur değildim arkadaşlar, yanlış anlamayın. Bilinçli olarak tekrar Müslüman olma derken hani Müslümandım, ama Müslüman olmam üzerine tefekkür ettiğimde gerçekten hani inanarak Müslüman olmamda o irade vardı benim. Yoksa peygamber ayı bölmüş, şey yapmış, hiç bilmediğim, görmediğim şeyler. Yani modern dünyada dini yeniden konumlandırmak. Birinci başlığımız modernlik durumu. İnsanlık son 400 yıldır aydınlanma, modernlik, sekülerlik gibi üst anlatıların yönettiği bir süreçten geçmektedir. İnsanlık adına elde edilen kazanımların yanı sıra bu dönemde sömürgeleştirmeler, iç savaşlar, dünya savaşları, kısaca insanı hayal edebilecek bütün trajedilerin kucağına iten olaylar hiç eksik olmadı. Avrupa topluluklarının mezbahaya döndüğü bu dönemler şimdi başka coğrafyalara taşındı. Trajedinin sahne düzeni aynı. Sadece sahnelendiği mekanlar değişti. Modernizmin ve sekülerizmin vaat ettikleriyle gerçekleşenler arasında büyük mesafe bugün postmodernizm, postsekülerizm, postkolonyalizm adları altında bu dönemin yarattığı hayal kırıklıklarına dikkatimizi çekmekte. Bu tür ideolojik büyük anlatı ve üst temsillerin hegemonya kurma arzusunu tetiklediği ve şiddeti var ettiği eleştirisini yapmaktadır. Din ve gelişmişlik arasındaki ilişki diye not düşmüşüm buraya. Modernitenin din öngörüsü. Modernizm ve sekülerizm ilerlemeci tarih tezinin öngörülenlerinden biri. Dinin hem kişinin yaşamından hem de kamusal alandan elini eteğini çekeceği yönündeydi. Ama moderniteyle birlikte uzunca bir süre toplumun, yani kamusal alanın çeperlerine itildiği düşünülen din, bugün siyasetin küresel çapta kendini gittikçe ırk, ulus, din gibi üst yapılara dayandırmasıyla kurulan denklemlerde yeniden yerini aldı ve kurum ve kurallarıyla daha görünür hale geldi. Bu görünürlükle birlikte son derece modern ve seküler küreselleşme hareketinin ortasında insanlığın geleceğine dair projeksiyonlarda dinin tutacağı yer tartışılmaya, anlamı ve yaşamı uygunluğu sorgulanmaya başlandı.
Sen gerçek bir Müslümanlık olarak işte bu sorgulamayla yüzleşip buna bir cevap vereceksin. İnsanların zihnine ve kalbine aynı anda dokunan, ikna edici olman gerekiyor. Burayı izah et, dönemi geçen din diye not düşmüşüm. Dinin doğasına ve toplumsal tarihsel işlevine dair bu dönemde birbiriyle tartışan farklı tezler söz konusu. Dini, sosyal, ekonomik geri kalmışlık ve aydınlanamamanın önündeki engel, dindarlığı da bizzat ekonomik geri kalmışlığın yarattığı bir sığınma mahzeni olarak gören ve gelişmesiyle birlikte bunların ortadan kaybolacağını savunan Holbach, Helvetius, Diderot gibi düşünürlerin tezlerine karşı sosyoekonomik geri kalmışlıkla din arasında doğrudan bir ilişki kurmanın yanlışlığını savunan Alexis de Tocqueville'i de hatırlamak gerekir. Gerçekten öyle. Dinle geri kalmışlık arasında doğrudan bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Din, benim hep vurguladığım gibi, biz adı din olduğu için olayı uhrevi ve metafizik bir bağlamda ele alırsak zaten öyle. Ama dini, özellikle semavi dinler, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam gibi dinleri dünyayı nasıl diyeyim, düzenlediği manada ele aldığında dinlerin tek başına böyle bir şeyi yoktur. Dinler günün ihtiyaçlarına cevap verebildiği oranda gelişmişliğin motoru, gelişmişliğin itici gücü de olabilir, geri kalmışlığın da olabilir. Bu kadar basit. Din ve kamusal alan demişim. Habermas'a göre kamusal alan her sese kulak verilen ama sadece tüm katılımcıların rızasını alan makul taleplerin kabul göreceği bir alandır. Devletin gücünden farklı olarak kamusal alanda herkesin kabulünü alan ilkenin zorlayıcı olmayan bir gücü vardır. Rawls buna birbiriyle örtüşen uzlaşı adını vermektedir. Habermas Avrupa'nın Hristiyan köklerine vurgu yapan söylemlere karşı Müslüman azınlıklarla karşılıklı etik, politik taahhütler için prosedürel temel sağlayacak yeni bir anayasa çağrısında bulunmakta ve sayıları gittikçe artan Müslümanların Avrupa'ya entegrasyonunun yollarını aramaktadır. Habermas yeniden canlanan etnik kimlik projelerini Avrupa'nın kolektif öğrenme sürecine tehdit olarak görmekte ve Avrupalıları birlikte yaşama ve farklılıklara rağmen ortak kararlara varma için prosedürel normlara bağlılık temelinde birleştirecek anayasal vatanseverliği savunmaktadır. Bu önemli. Buraya not düşmüşüm. Alev Alatlı, adalet devlet alanı için, merhamet ise bireysel alan için geçerlidir diye not düşmüşüm. Adalet toplumdan, merhamet toplumuna. Alev Alatlı'nın böyle bir lafı vardı da ona adalet şey yapmışım herhalde, benzer bir şey. Dünyamız bugün adaletten daha çok merhamete muhtaçtır. Adalet olgular alanının, merhamet ise değerler alanını tanımlar. Merhamet adaletin nihayetinde tekamül edip varacağı, hatta içinde çözülüp kendi özünü kaybedeceği bir yaşam ilkesidir. Adalet borç, karşılık ve ödeme fikrine dayanmaktadır ve mağduriyet yaratan veya yarattığı düşünülen bir eylemin sahibine ödetilen bedeldir. Merhamet ise bir duygu olarak başkasının trajedisine yahut başkasının eksikliğini duyumsadığı şeye kalbi bir duyguyla ortak olmak ve güçlü bir empati kurmaktır. Şimdi burada özellikle şeyi bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Adaletle merhamet meselesinde şuraya demişim ya, adalet devlet alanı için, merhamet ise bireysel alan için geçerli kavramlardır dememin sebebi şu. Hocaya belki burada ufak bir eleştiri. Din bağlamında gene ele alacak olursak, şimdi adalet devlet içindir. Özellikle klasik dönemde dinin dünyayı yönlendirdiği, düzenlediği dönemlerde Hristiyanlık, İslam fark etmez, dini kaidelerin ahkamı belirlediği zamanda adaletle din örtüşebilir. Yani ne demek istiyorum? Devlet aygıtının referanslarının büyük çoğunluğu dini alandan geliyorsa haliyle dinin adalet yönü öne çıkar. Ama bu dinin özündeki adalet vurgusunun öne çıktığı için değil. Din bir total yapıdır. İnsanlar onun içinde ne ararsa onu bulabilir ve öne çıkarabilir. Haliyle dinin içindeki adalet olgusu devlete referans verdiği oranda devlet düzeni de dünyevi güçle tahkim edildiği için dinin adalet yönü klasik dönem için geçerli olabilir ve işte adalet mülkün temelidir, şeriatın kestiği parmak acımaz gibi sözler orada olabilir ve adalet işte kısasta hayır vardır gibi bu karşılık ödeme falan meseleleri olur. Ancak artık günümüzde devlet dediğin şey adalet tekeli devletin elinde ya her yerde.
Adalet dağıtma tekeli her yerde devletin elinde. Şimdi devlet dediğin olgunun referansları artık seküler, laik kısımdan geliyorsa, daha başka bir noktaya evrildiyse, dünyanın geneli için söylüyorum, sadece biz için değil. Haliyle dinin adalet noktasından referans alma durumu kalmadığı için devlet adaleti sağlamakla yükümlüdür bugünkü manada. Ama bugün dinin yeri nedir bana kalırsa? Ben hep bazen diyorum ya videolarda, İslam'ın bireyselleşmesi meselesi. Bugün artık hala sanki devlet olayı adalet referansını dinden alıyormuş gibi sert, katı, dediğim gibi adalet çünkü öyledir. Borç, karşılık, ödeme, bunlar çok net şeylerdir, somut şeylerdir. Bunların üzerinden almaktansa artık İslam, tabii ben Müslüman olduğum için İslam için biraz daha söylüyorum bunu. Merhamet kısmı, yani bireysel kısmını öne almak daha önemli. Artık adalet konusunda mahkemeye, devlete güveniriz ama bireysel ilişkilerimizde İslam dininin o insani tarafını sanki artık ön plana çıkarmak gerekiyor. Merhamet kısmını ön plana çıkarmak gerekiyor. Hani Alev Hoca'nın dediği gibi burada, o yüzden diyorum, helalleşme meselesini ön plana çıkarmak gerekiyor. Şimdi o konuşmayı hiç unutmuyorum. Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülünü almıştı galiba. Orada şey diyordu işte. Hani borca batmış kardeşinin hazat mezat sattığı evini ucuza kapatmak senin için hukukidir, yasaldır ama helal değildir diyor. Şimdi merhamet kavramını burada ele alabiliriz. Yani helal olanla adil olanı birleştirme olarak gördü hoca ama ben ona katılmıyorum. Adil olan devlet alanında, merhamet insan alanında ve bugün de İslam artık devlet alanından çekilip bireysel alana kaldığı için ben İslam'ın o yönden güçlendirip dünyaya bu yönde yön vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu yanlış da anlaşılmasın. İslam gene dünyaya yön versin demek istiyorum. Ama İslam'ın referanslarını doğrudan hard power'la devlet elinden aldığı zaman devlet üzerinden İslam'ın dünyaya egemen olması da olabilirdi ki döneminde öyle oldu. Ama bugün artık bireylerin ön plana çıktığı, demokratik sistemlerin artık halkların, bireylerin devleti ve dünyayı yönlendirdiği, sivil kamuoyu dediğimiz şey artık devleti yönlendiriyor. Uluslararası ilişkileri yönlendiriyor ya. Haliyle sivil kamuoyunda, bireylerin dünyasında İslam'ın ne kadar güçlü olursa dünyayı gene İslam'ın istediği yönde yönlendirebileceğini, devletleri, çıkar gruplarını o yönde yönlendirebileceğimizi düşünüyorum. Örnek veriyorum, kapitalist tüketim kodlarına uymasak, tıpkı Peygamberimizin anlattığı gibi kanaatkar bir toplum yaratsak, israf etmesek, fakire, fukaraya yardım etsek, lüks, şatafat böyle reklamlara uymasak, gerçek bir Müslüman gibi sadece ihtiyacımız doğrultusunda yesek, içsek, tüketsek ve ihtiyacımızdan fazlasını insanlarla paylaştırsak, durduk yere mal yığmasak, birbirimizi dolandırmasak ve insanlık bu çerçevede yükselse ve bu şekilde işte siyasete, devlete yön verilse mesela, dünyanın tamamı için söylüyorum. İslam gene dünyaya hakim olmaz mı? Olur. Ama başka bir yerden. Eskiden devlet yönünden hakim oluyordu. Şimdi birey yönünden hakim olma zamanı geldi gibi geliyor bana. Biraz uzun konuştum. Kişisel ve kamusal alan için tamamı laik, lakin devlet alanı demişim. Merhamet yedeğine rızayı, hoşgörüyü, çoğulculuğu, umudu, iyimserliği, tevazuyu ve ihtiyatı alarak yaşama dahil olur. Bu erdemlerle din artık sadece kişinin mahrem yaşamında değil, kamusal alanda da iş görebilir bir karaktere kavuşmuş demektir. Dinin geleceği demişim. Sonuç kısmında çizmişim. İnsan kararlarında her şart altında maksimum faydadan hareket eder. Maddi manevi insan kendisi için daha iyi şartlar vaat edeni seçer. Bugünün dünyasında kapitalizmin varlığına devamını sağlayan bu faydadır. Din şu ya da bu şekilde sosyal bir kapitaldir, sermayedir ve sağladığı faydaya göre değerlendirilmektedir. Daha iyiye, daha doğruya ve daha estet olana doğru akan ilerlemeci bir tarih vardır. İnsan onuru bu akışın belirleyenidir. Akışın nihai hedefi ise insanın kemali ve özgürlüğüdür. Din bu kemale ve özgürlüğe hizmet ettiği ve etkin tarihin bir öznesi olduğu sürece kendi varlığının devamını da sağlar. Aksi takdirde tarihin dışına itilmesi mukadder hale gelir. Kesinlikle. Önemli bir nokta demişim. Dinin tamamlayıcı karakteri muhafazakarlık değil, aksine yenilik ve yeni olana açıklıktır.
Zira peygamberler içinde bulundukları tarihsel toplumsal şartları muhafaza etmek için değil, aksine değiştirip dönüştürmek için gönderilmiştir. İnsanın düşünce ve davranışlarında kök salmış ve gelenekselleşmiş örf adete dönüşerek kendini korumaya almış alışkanlıkların muhasebesini yapmak, faydalı olanların devamını, zararlı olanların imhasına, dejenere olmuşların da ıslahına çalışmak peygamberlerin misyonunun bir parçası olmuştur. Kesinlikle. Yeni olana yabancı kalan ve sürekli savunmada olup ön alamayan kurum ve kurallar tarihin dışına itilirler. Osmanlı'da ulemanın başına gelen tam da budur. Ulema geleneksel olanı güncelleme ve modern dünyanın bir parçası haline getirme konusundaki başarısızlıklarıyla bugün Türkiye'de ikiz kurumsallıklar denen ikircikli durumu yaratmıştır. Ve Osmanlı döneminde yetişemeyenler bugün hiç yetişemedi. Yani hala sıkıntı. Modern dönemde dindar yaşamlar ikinci başlığımız. Dinlerdeki kriz, dinlerdeki dikkat ederseniz. Hoca sadece İslam üzerinden bakmıyor. Bir teolog gibi, yani gerçekten sadece ilahiyatçı gibi basit şeyden bakmıyor. Sadece İslam içinden bakmıyor. Bütün dünya insan algısındaki dini yorumdan yola çıkarak bir şeylere bakıyor. Dinin bireyselleşmesi meselesine vurgu yaptım yeterince zaten ama okuyayım. Mensuplarına sabit değerler üzerinden her şeyin en iyisini, en doğrusunu vaat eden dinlerin tarihin bu hızlı evresinde ortaya konulan yeni iyiler ve doğrular karşısında afalladığını görüyoruz. Gerçekten görüyoruz. Müslüman halkların geç modernizmi önemli demişim. İslam'ın entelektüel birikimi ağırlıklı olarak Orta Çağ'da oluşturulduğu için Müslümanların yeni olan her şeyi bu birikimin ışığında değerlendirme alışkanlığı, yeni olana karşı nasıl bir reaksiyon geliştireceğine dair bir muhasebe yapmamış olması bu afallamanın ana sebeplerindendir. Bu kadar net. Dini yenileri bidat olarak etiketleyen Müslüman gelenek, Batı'da Amerikan, İngiliz ve Fransız devrimlerini yaratan kültürel yeniliklere nasıl bir reaksiyon geliştireceğini uzun süre bilemedi. Hala da bilemiyor. Ama mevzu şu. Bilemiyor da sanki duruyor mu? Yok. Bütün o şeylerin içine. Mevzu şu. Bizimkiler bunlara cevap vermemeyi tercih ederek, kafasını kuma gömerek aslında daha da yozlaşıyorlar. Bunun farkında değiller. Çünkü sen buna bir cevap vermedikçe, kendi yerini belirten bir konum almadıkça, kendi kaynaklarından, kendi dininden bir cevap vermedikçe birilerinin uydurduğu, birilerinin senin için biçtiği kılıfa istemeden giriyorsun. Çünkü hayat dinamiktir ve cevap vermezsen seni alır sürükler. Bugünkü yozlaşmamızın büyük sebebi bu aslında. Bu olaylar Amerikan, Fransız, kapitalist, Hollywood etkisi bizi falan sürüklüyor, doğru, ama asıl sebebi bizim bunlara cevap veremiyor oluşumuz. Cevap dediğim şey de yanlış anlaşılmasın. Hala 1000 yıl önceki fıkıh kitaplarından kural çıkarmaya çalışamayı demiyorum. Gerçek bir cevap. İnsanların içine sinen, hayatını kolaylaştıran, vicdanıyla aklını doyuran bir cevap. Bunu veremediğimiz için daha çok yozlaşıyoruz. Dini yenileri bidat olarak etiketleyen Müslüman gelenek Batı falan filan bilemedi. Yeni olanın kendini din formunda değil de kültür formunda dayatması dinler için yeni bir durumdu. Gerçekten eskiden dine din savaşıyordu. Adam onu kültür olarak getirince bizimkiler ne yapacağını bilemedi. Bu yeni durumu yaratan düşünce ve olayların eş zamanlı reaksiyon geliştirememe Müslüman halklar için geç modernlik dediğimiz durumu yarattı. Üçüncü başlık seküler modernlik ve dinin kamusal alanda görünürlüğü. 4. Din görünmez hale mi geliyor başlığı. Seküler modernliğin hız verdiği sosyoekonomik gelişmelerin dini kamusal alandan dışlayacağı ve bireysel özel mahrem alanına taşıyacağı sosyologların ileri sürdüğü en bildik iddiadır. Öyle oldu mu? Olmadı. Reddetsin diye uğraşılırsa süreç ne yapsın demiş. J. Casanova dinin bireyin özel alanına sıkıştığı tezini reddeder. Ona göre din, modernizmin ve sekülerizmin kendine biçtiği kişinin özel alanına çekilme rolünü reddeder. Bu özel alandan çıkar ve kamusal alanda kendini göstermeye devam eder. Bu durumda ise ortaya şu çıkar. Sekülerlik herkese uyan bir elbise olarak tanımlanamayacak kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla seküler modernliğin talepleri bütün dinlerde ve toplumlarda aynı karşılığı bulmadı. Doğru, çünkü özellikle bizimki gibi ahkama dair kuralları olan dinlerde sekülerlik tutmaz. Ama mevzu şu, ahkama dair kuralların ahlak formuna alıp da yazılı kural formatından çıkarılması gerekir. Ne demek istiyorum? Demin anlattığım üzere devlet kaynaklarını, hukuk kaideleri, kaynaklarını dinden aldığında bunlar yazılı kural olur ve herkesin uyması gereken kurallardır. Ama durum değişince İslam alimlerinin buna reaksiyon verip gene toplumu belli eden kuralları kendilerinin vaaz etmesi ama bunun devlet eliyle olmamayacak, içten bir çabayla olması gerektiğini anlamaları gerekiyordu.
Nasıl diyorum? Örnek veriyorum. Sen öyle bir kaide getireceksin ki, ahlak formuna getireceksin ki, zamanında o devlet formu, fıkıh formu getirdiğin şeyleri insanlar gerçekten belki de hiç mahkemeye gitmeden kendi aralarında uzlaşmayı, kendi aralarında anlaşmayı bilecekti. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yani zaten devlet, her din sadece kişisel alanda kalmaz. Çünkü din dediğin şey insan insan ilişkisini düzenler. İnsan insan ilişkisinin olduğu yerde ister istemez kişisel alandan çıkar, kamusal alana girer. Bazen devlet alanına da girer ama işte devlet alanında değil, artık kamusal alanda kalıyor. Kamusal alana da illaki yazılı kural olarak değil, ahlak kuralı olarak vaaz ettiği şeylerle, örnek davranışlarla yapabilirdik. Ama yapamadık. Kurumsal müesses din ve hegemonik din, budama ve aşılama. Sekülerizm girdiği toplumda benimsenmesi zorunlu iki hamleyi beraberinde getirdi. Müesses kurumları budama ve ardından yeni değerleri aşılama. Ulus devlet sürecindeki toplumlar mevcut normlarla sekülerliğin getirdiği yenilerini dölleyerek yeni kurumsallıklar yaratma çabası içine girdi. Mevcut yazı bazı durumlarda bu döllenmeye ve uygun olmadığına ya da direndiğinden mevcut ile yeni gelen arasında çoğunlukla ikiz kurumsallıklar denilen çatışma durumu ortaya çıkar. Doğru. Carl Schmitt'in siyaset teolojisi diye mi neydi? Carl Schmitt'in bir kitabı var arkadaşlar, ona bakabilirsiniz. Siyasi ilahiyat mı ne? Hani bugünkü devlet kurumlarının kökenlerini Hristiyan kurumsallaşmasında buluyordu. Öyle bir durumdu. Ona bakabilirsiniz. Hangi din diye not düşmüşüm. Hukukun üstünlüğü, temel haklarda eşitlik, adalet, özgürlük, güven, hakkaniyet gibi değerlere hayat vermesi beklenen din hangi din acaba? Çünkü Hristiyanlık öyle bir şey değil. Hegemonik bir güce dönüştüğünde misyonunun tam tersine bunları yaşam alanından silip atabilir. Doğru. Genelde de öyle olmuştur. 6. başlık seküler modernlik ve rasyonel bir dünyada anlam arayışı. Max Weber'in 1917'de meşhur bir meslek olarak bilim konferansında dile getirdiği can alıcı bir husus gözden kaçırılmamalı. Ne demiş? Bilim, Tolstoy'un bize sorduğu ne yapacağım ve nasıl yaşayacağım sorusuna cevap veremez. Ölüm ve hayat arasındaki gerilimde yaşama dair bir anlam sorgulaması yapan bu nihai soruların cevabı bilimin çok uzağına düşmekte. Dini bir kenara iten ve bütün ümidini bilime bağlayan insan da bu soruların cevabından mahrum bir yaşama mahkum edilmektedir. Bu durumda insan anlam kaynağı olarak yeniden dine yönelmek durumundadır. Ama din onu anlamlı bir yaşama bağlamış olsaydı bu savrulmayı zaten yaşamazdı. Ama modernliğin yaşamı anlamsızlaştırmasının yarattığı krizden kurtulmak isteyen insan hala bir anlam bulma çabası içindedir. Gerçekten öyle. Max Weber'in tespit ettiği bu paradoks nasıl çözülecektir demişim. Kanaatimce demiş hoca. Bu sorgulama insanı ilahi olanın kendini doğada yasa, insanda bilinç ruh olarak tecelli ettirdiğini bize gösterene kadar devam eder. İnancı taklide dayandıran teslimiyetçi bir zihnin karşısına sorgulayan, tahkik eden, hakikat iddiasını kanıtlamayla temellendirmeye çalışan zihni koyar. Sonuç hakikatin bütün açıklığıyla ortaya çıkmasından ibarettir. Bu işleviyle modernite düşman kılığında bir dost görevini görmüş olur. Çoklu modernite dönemi 8. başlık ve sonuç. Karakter bir bütündür, parçalanamaz demişim. Evrensel ve tarihüstü boyutu böyle ama insanlar dünyasal olgular ile yorumluyor diye not düşmüşüm buraya da. Moderni de, postmoderni de, seküleri de, postseküleri de, inancı da, inançsızlığı da deneyimleyen bizzat insandır. Hangi din, ideoloji ya da akım içinde deneyimlenirse deneyimlensin, İnsanın bütünlüğü ve tamlığı esastır. Bütünlük bedene, fiziğe ilişkindir. Tamlanması için metafiziksel olanın da ona katılması gerekir. Bütünün bir parçası olarak hazlar bedene aittir ve bitimlidir. Tamlığın bir parçası olarak arzular ruha aittir ve bitimsizdir. Bütün varlığıyla bu dünyanın imarı ve ıslahı için çalışan insanı da imar ve ıslah edecek bir ideaya ihtiyaç vardır. Kesinlikle. Kur'an aklını kullanan, özgür iradesiyle seçimler yaparak mevcudu daha iyiye götürmeyi amaçlayan, herkesin yaşam hakkına, mutluluğunu arama çabasına saygılı olan, Amerikan bağımsızlık bildirgesindeki şeye benzemiş. Anayasasındaki maddeye benzemiş. Toplumda var olan farklı kesimlerin yaşam ideallerine, beklentilerine saygı duyan insanı var kılma amacındadır. Gerçekten öyle. Öyle ama işte bunu anlayacak insan lazım. 3. başlığımız dindarlık ve sekülerlik arasında 3. yolun imkanı. Bu bir röportajdan alıntı arkadaş. Bu bir röportajmış.
yerinde metaforlar kullanılmış diye not düşmüşüm buraya arkadaşlar. Kur'an'ın yol gösteren ışık, siracan münira oluşu hem nar yani ateş, kor, hem nur olarak ortaya çıkar. Nar da nur da aynı kökten gelir. Nur bireyselliği, nar ise toplumsallığı içerir. Nur dini, nar şeriatı gösterir. Nur Mekke'yi, nar Medine'yi temsil eder. Nar toplumun yaptırım gücüne işaret eder. Ama bu güç aynı zamanda risk içerir. Bireyi yakma, potansiyellerini karartma ihtimali vardır. Hem aydınlatan hem yakan narın doğasında bu risk var. Nur hakikat İslam'ını, nar kimlik İslam'ını temsil eder. Kimlik İslam'ı ile hakikat İslam'ı her zaman birbiriyle kavgalıdır diyen Abdülkerim Şuruş'a göre hakikat İslam'ı hakikatin peşinde olan herkesle oturup konuşabilir. Kimlik İslam'ı ise başka kimliklerle her zaman kavga etmeye ayarlıdır. Bugün biz İslam'ın içindeki farklı alt kimliklerin birbiriyle kavga ettiği, hakikatin de bu kavga ortamında görünmez hale geldiği bir dünyayı tecrübe ediyoruz. Kesinlikle öyle. Buraya ne yazmışım mesela? Kimlik muhafazakardır ve zamanla oluşur. Değişmek istemez. Hakikat Kur'an'ın yenidir. Nur zaman, narın işini modern hukuk yapıyor. Nurun işini zaman, narın işini şey yapıyor. Modern hukuk yapıyormuş. Nur da nar da insanın bulunduğu yerden daha ötelere uzanma, daha fazlasını talep etme arzusunu temsil eden birer metafordur. Fizikle çevrelenen insan sınırlılığını metafizikle aşma gayretindedir. Görmesi sınırlı olan insanın teleskoplar geliştirmesi, yürümesi sınırlı olan insanın roketler, uçaklar yapması, düşünmesi sınırlı olan insanın kavramlar üretmesi, sınırlılığı ve sonluğu aşma arzusunu temsil eder. Ama sınırları aşma aynı zamanda içinde bir risk barındırır. Sınırı geçtiğinde insan artık tanımadığı topraklardadır. İnsan tam da burada vahyin yol göstericiliğine ihtiyaç duyar. Yerine göre nur, yerine göre nar olarak tecelli eden vahyin insan yaşamına girişinin temeli böylece atılmış. Hoca dediğim gibi hani daha kitabın ilk girişinde söylemiştim ya, hani kalbine dokunuyor insanın, gerçekten zihnine, kalbine, sezgilerine. Hani o başka videolarda da söylemiştim. Onu iyi niyetle anlamaya çalışarak bir sezgi verdiğinde o katı yorumlardan ziyade bu tarz ışık yol gösterici olabiliyor. Önemli demişim. Vahiy insanı bilgiyi nasıl kullanması gerektiği konusunda yani değer aşamasında yönlendirir. Bilgi süreçlerine müdahale etmez. O süreç zaten doğal olarak işlemektedir. İnsan gözünü açtığında bir nesne görür. O nesnenin imgesi, imajı zihnine düşer. Sonra bunu zihnindeki özür dilerim arkadaşlar. Sonra bunu zihnindeki diğer imgelerle karşılaştırır, muhakemesini yapar ve tecrübi bilgi dediğimiz bilgiyi elde eder. Bunları hangi amaç için kullanacağız diye sorduğumuzda, yani düşünce aşamasında geçtiğimizde vahiy insanı yönlendirir ki bütün insan eylemleri bir etik ve ahlaki karakter taşısın. Aksi takdirde arkasına dini politik bir güç olarak alan ama bilgi ve hakikat zemini kaygan olan biz topluluğunun yani biz şöyleyiz diyenler var ya, bugünün dünyasını inşa eden insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük gibi mücadelelerle elde edilmiş hakları gasp etme ihtimali vardır. Hoca çok böyle kibar konuşmuş. Vardır değil, kesinlikle yapar. Biz dediğin o topluluklar var ya, zayıf karakterli insanların kendini içinde erittiği kolektif güç var ya, referansını ister dini ister seküler kaynaktan alsın, ne olursa olsun insan bireyini yok etmek için var yani gerçekten. Çünkü bireyin olduğu yerde öyle güç temerküzü oluşamıyor. Özgürlük güvenlik ikilemini yaşadığı zaman özgürlüğü öncelemesi gereken dinin bir devlet gibi davrandığı, daha doğrusu bu hegemonik evrilmenin sonucu olarak devletleştiği ve tercihini güvenlikten yana kullandığı görülür. Bugün İran'da, Afganistan'da yaşanan olayları gözümüzün önüne getirin. Özgürlüklerin güvenliğe feda edildiğini görürsünüz. Onun için hakikat İslam'ının kimlik İslam'ına karşı her zaman önde tutulması gerekir bence de. Hiçbir din veya ırk, yani hakikat İslam'ı, kimlik İslam'ı dediğin şu arkadaşlar, hani gene kimlik dediğin İslam'a bir başlık takan mezhep, tarikat, grup, cemaat, hani o isim takma var ya, işte onlar kimlik İslam'ı ve o kimlik İslam'ını korumak için yapmayacakları şeyler yok. Ve muhakkak feda ediyorlar. Hani tamam bizim şey söylemiş, başkası söylese tekfir edeceği şeyi kendinden gelince ya yanlış anlaşılmıştır falan deyip tevil ediyor.
Başkası bir hata yapsa direkt tekfir, din dışısın. Kendin bir hata yapınca, kendinden biri hata yapınca tevil edip kıvırmaya başlıyorsun. İşte bunlar kimlik İslam'ını işaretleridir ve hakikat İslam'ını gerçekten siler atar. Hiçbir din veya hakikatin mutlak tam temsili iddiasında bulunamaz. Evet, kimse bulunamaz. Yani şey diyenleri çok duyuyorum ve sinir oluyorum arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Kur'an yazıyor. Ben bir şey demiyorum. Hadiste var. Ya sen diyorsun ona. O manayı sen veriyorsun. Çünkü şuradan çıkayım. Ben onu okuyunca onu anlamadım. Ne yapacaksın? Hani o demiyor demek ki. O manayı bir şekilde sen çıkarıyorsun kafanda. Yani en nefret ettiğim grup onlar ya. Hani ben bir şey demiyorum. Bak Kur'an'da yazıyor. Sen Kur'an'a mı karşı geliyorsun? Doğrudan seni hani direkt oraya atıyor. Çünkü sen de garip ağzın laf yapan biri değilsen direkt yok ben Kur'an'a karşı gelmiyorum deyip siniyorsun zayıf karakterliysen. Ama en nefret ettiğim tipler onlar yani. Kur'an hiçbir şey demez arkadaşlar. Kur'an'ı okuyan, konuşturan insandır. İnsan bir mana verir. Eğer Kur'an kendi kendine bir şey deseydi 3 yaşındaki çocuk yani örnek veriyorum okuma yazma biliyor bir çocuk. Yeni öğrenmiş Kur'an'ı okudu. Ona da bir şey derdi. Ama o çocuk belki o kelimenin manasını bilmiyor. Belki o olayı bilmiyor. Bilmiyor yani. Anlam dünyası zayıf. İmajları daha şey yapamamış. Kur'an'da bazı böyle meseleler var. Örnekler üzerinden gidiyor değil mi? O örnekleri çocuğun zihni almıyor. Eğer Kur'an bir şey diyor olsaydı 3 yaşında 5 yaşında okumayı yeni öğrenmiş çocukla 70 yaşındaki alime aynı şeyin demesi gerekirdi. Hani bunların alimleri demiyor mu bu kimlik İslam'ındaki alimler işte bir Fatiha'nın kaç tane tefsiri var. Lan Kur'an zaten bir şey diyorsa diye olduysa o kadar tefsir nasıl çıkardı? Bir tane ayetten. Demek ki Kur'an tek başına bir şey demiyor. Birileri bir şey dedirtiyor. Eğer siz dini hakikatle kimlik üzerinden özdeşleştirirseniz kendi doğrunuzu hakikat, kendi hakikatiniz dinin kendisi olarak görmeye başlarsınız. Bugün bir Şii'ye sorarsanız hakikatin en iyi temsil edenin kendisi olduğunu söyler. Sünni'ye sorarsanız o da öyle. Ya da gruplara, cemaatlere gidip sorun farklı bir cevap çıkmaz. Bu cevaplar bile hakikate dayalı üstünlük tartışmanın başka bir zeminde aranması gerektiğini göstermektedir. Tam da hoca benim dediğimi diyormuş zaten. Ortak değer demişim. Peki ortak payda nedir? Biz hep şöyle baktık. Allah'ı birleyelim. Tevhidi koruyalım. Tamam. Allah'ı birleyelim. İyi de tevhidin yaşadığımız dünyada yarattığı bir ortak payda yok mu? Olmaz mı? İnsanların hırslarını kontrol etmelerini gerektiren bir kader birliği var. Irkçılığı ortadan kaldıran bir ortak soy birliği var. İyiyi herkes için isteme, kötüyü de herkesten uzak tutmayı kategorik olarak emreden ahlak birliği var. Bak bu önemli arkadaşlar. Şu açıdan önemli. Hani biz mesela bir basit Müslüman olarak bizde ırkçılık çok yoktur. Yani çok yoktur dedim sonradan yozlaşan insanlar da vardır ama ne Türk'ün özünde ne de Müslümanın özünde eğer gerçekten o tevhide inandıysa o bire inandıysa yani en basit zeminde ırkçılık olamaz. O yüzden dolayı bizde zaten hani siyah insanlara, kızılderililere falan filan gibi bir şey yoktur. Ama biz bunun içinde doğduğumuz için bu ayrımın ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir Avrupalı için Hristiyanlık dininde böyle bir tevhid yok. Yani biz bir anne bir babadan gelme inancı var ya Hazreti Adem'le Havva'dan gelme inancı. Buna şey diyenler de olabilir. Bu işte yok o bir meseldir. Yok orada değilim arkadaşlar. Önemli olan değil. Genel olarak kalbimizde gerçek fiziki gerçekliğini bile tartışmıyorum. Ama böyle bir inanç, böyle bir imaj birliği var ya bizde. Bir anne ve bir babadan geldik deyip ve bu gelmeden dolayı da bütün dünyadaki insanları bir görme meselemiz var ya bizim. Hani siyah beyaz ayırmama meselemiz var ya. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Hani bu gerçekten Avrupa'nın daha son birkaç yüzyılda gelmeye gayret ettiği, hala da tam gelemediği bir zemin. Biz Müslüman olarak bu zemine sahibiz yani. Bu çok önemli bir artı. Yani Allah'ın birliği olması ortak payda hani demin eleştirirken madem öyle herkes kafasına göre takılır mı gibi bir eleştiri geliyordu bana. Ben İslam'ın bireyselleşmesi gerektiğini savunurken öyle değil. Zaten basit ortak zeminler insanları gerçekten bir araya getirir yani. Buradan bu kaideden çok önemli şeyler çıkar. İnsanların hırslarını kontrol etmeye bir kader birliği, ırkçılığı ortak soy birliği, iyiyi herkes için isteme, kötüyü herkesten ortak katolik bir emri vardır. Tamam. Mesela bu bile önemli. Hani Hristiyanlar komşunu kendin gibi sev der ama tam adaleti şey yapmaz. Tamamen pasiftir. Yahudiler zaten kendinden olmayanı insan görmez falan. Müslümanların şu hani iyiyi herkes için isteme. Birini öldüren, haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Birine iyilik yapan herkese iyilik yap. O bile çok önemli diğer semavi dinlerden İslam'ın ayıran yönüdür yani. Gerçekten adil ve dengeli bir şekilde insanlar arasındaki hukukunu hani ben bir bireyim
Hakların var. O da bir birey. Onun da hakları var. Ona zarar verince herkese zarar vermiş kadar kötü bir şey falan. Bu tam dengeli, mutedil bir şey. Orta yol bir şey. Hristiyanlardaki sana tokat atana öbür yüzüne çevir. O karşındaki adamın psikolojisini düşünsene, arsız olur. Nasıl olsa vurdukça veriyor diyebilir. Ya da Yahudiler gibi öbür taraftan ele alırsan da bu sefer senden olmayan herkes sana ırzı malı helaldir kafası var ya onlarda bir de. Yani öyle bir durum sıkıntılı. İslam dini bu açıdan da çok iyi. Dinin eleştirisi demişim, not düşmüşüm. Eleştirilen modernitenin kendi kendine eleştirisi, refleksif modernite kadar dinin de insana ve insanlığa ilişkin tasavvurlarının gerçek hedefine ulaşıp ulaşmadığı konusunda bir öz eleştiri yapmasında, bir refleksif teoloji yaratmasında sayısız fayda var. Din ve dine ilişkin yüzlerce yıllık yorumlarımız bizi ve insanlığı nereye getirdi? Birlik ruhunu parçalayarak ve içimizdeki enerjiyi heba ederek uçurumun kenarına mı getirip bıraktı? Gerçekten bu sorulmalı. Ortodoks İslam demişim. Hulefai Raşid'in dönemine ve sonrasına bakın diyeceğim ama sonrası yok. 4 halifenin 3'ü Müslümanlar tarafından öldürüldü. İslam'ın teşekkül dönemi terörle, fitneyle karakterize. Güç insanları zehirledi. Gücün zehrini alacak panzehir ahlaktır. Ahlakın bütün heterarşik yapısıyla henüz oturmadığı toplumlarda ise dindir. Ahlak, din insanlara her şeye ve herkese dair bir değer atfıyla başlar. Doğru. Ahlakın oturmadığı, bizim gibi her şeyin illa kafana vurularak yapıldığı yoz bir toplumda mecburen insanlar fıkıhı bekliyor, şeriatı bekliyor, şunu sallandıralım, bunun kolunu keselim falan diye bekliyor. Ama ahlak kurallarının oturduğu toplumda insanlar zaten bunlara çok ihtiyaç duymuyor. İnsan demişim. İktidarın her hegemonya tahakküm hamlesi ahlakın, dinin bu koruyucu çizgisine, duvarına çarpar ve durur. Böylece din, ahlak, iktidarın ister devlet, ister kabile, ister imparatorluk formunda olsun hayata değerli bir dokunuşta bulunmasını sağlamış olur. Böyle bir yumuşak gücün yokluğu yakan yıkan bütün ahlaki bağlardan kopmuş barbarlar, Yecüc Mecüc yaratır. Doğru. Beyazın öne çıkarıldığı yerde siyahinin, erkeğin öne çıkarıldığı yerde kadının hakikatinin soluklaştığını görürüz. Bu durumu yüzyıllar öncesinden İbn Sina özetlemiş gibidir. Farklılaşma birey ve toplumların beka yasasıdır. Benzeştirme ise helak nedenidir. Hani o tek tipçiliğe gitme meselesini İbn Sina böyle açıklamış arkadaşlar. Yani bugün İbn Sina'yı savunanların bundan haberi yoktur ama. Onlar ister ki her şey tek tip olsun, herkes bana uysun. Yaşamı birlikte inşa etme idealiyle kendi kimlik ve kişiliklerimizi barışın ve huzurun bir parçası yapmak ya da nefretin ve savaşın bir unsuru kılmak gibi bir seçeneğe sahibiz. Emin Maluf'un dediği gibi insanları kimlik seçimine zorladığınızda ölümcül kimlik dediğimiz şey ortaya çıkmaktadır. Ya tarihseli, ya çağdaşı, ya klasiği, ya moderni, ya dünyayı, ya ahireti. Doğru. Burada da şeye bakabilirsiniz arkadaşlar. Emin Maluf'un YKY'den çıkan Ölümcül Kimlikler kitabına atıf yapmış burada hoca. O da çok güzel bir kitaptı. Benim de hoşuma gitmişti. Sayfa 48'den Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin yıl dönümü olan 10 Muharrem örneğine bakalım. Bu anma etkinliklerinde neler oluyor? Sünnileri hiç de benimsemedikleri Yezid'le irtibatlandıran bu anmalar tarihin bu trajik olayını bugünün insan ilişkilerini zehirleyen bir kaynağa dönüştürüyor. Tarih bugünün adamını yaratıyor. Bugünün adamını, karakterini belirliyor. Bugünün bütün düşünce ve eylemlerini esir alıyor. O zaman burada duralım. Burada bir kriz var. Sebebi olmadığımız bir olayın sonuçlarını çocuklarımız da bu çağın insanı da yaşamamalıdır. Kur'an bugünü esir alan krizleri bloke edecek bir öneride bulunmaktadır. Ey Rabbimiz, bizden önceki kardeşlerimizi bağışla, onlara karşı içimizde bir kin bırakma. Haşr suresi 10. ayet. Tam bir kriz çözücü öneri. Bizden öncekiler bağışlanmayı gerektiren bir hatanın içine düşmüş olmalılar ki Allah'tan onlar için bağışlanma talebimiz olacak. Ama onlar hatalarına rağmen yine de kardeşlerimizdir. Onlara buğz eden, ötekileştiren bir dil kullanmamıza asla izin verilmemektedir. Böylece içimizde sürekli birilerini yönelip yeni kurbanlar yaratacak kin ve öfkenin yeşermesi bloke edilmelidir. Gayet doğru.
Hatta başka bir Ahmet Yaşar Ocak kitabında galiba demiştim. Hani tarih böyle ilham almak, feyz almak, yolumuzu aydınlatmak için önemlidir ama özellikle o heterodoks İslam'la ilgili kitaplarında anlatmıştım galiba. İşte Alevi'nin ve Bektaşilerin tarihi kökenlerini bunlar Müslüman değil, bunlar Türk değil, bunların Anadolu'ya ilişkisi yok falan diye yaftalamak hiç kimsenin haddi değil. Çünkü okuduğumuz kitaplardan anladığımız kadarıyla bizim bugün Osmanlı'nın kuruluşunda böyle ala ile vala ile anlattığımız büyüklerimizin çoğu o heterodoks İslam içinde gibi görünüyor. Hiçbirinin bugün bizim anladığımız manada şehirleşmiş, hepimizin rahat kaliferli evlerindeki Sünni İslam anlayışıyla günde 5 vakit namazını kıl falan hocaları ağlıya ağlıya dinle değil yani. Bu adamlar gaza için geldi, ömürlerini o cephelerde verdiler ve senin anladığın manada Sünni İslam'a çok da dahil değillerdi. Haliyle orada söylemiştim galiba bu tarihten. Hatta şey demiştim gene örneğini vermiştim o Yavuz şu kadar Alevi'yi kesti. Şah İsmail bu kadar Sünni'yi kesti falan. Bunlar geçti arkadaşlar. Siyasetin olduğu yerde yapılan şeyler de bunların çoğunun zamanı için özellikle belki bir ideolojiyi kullanma, siyasete araç etme, alet etme meselesi vardı ama o gün bile dini değildi yani. Teolojik bir tartışma değildi. Tamamen yapısaldı çünkü önceki örneklerinde de Selçuklu'yu yıkan Babayiler isyanında, Büyük Selçuklu'yu yakan Dokuz Oğuz isyanında, Akkoyunlu'yu yıkan Şah İsmail'in isyanlarında hepsinde bunu görüyoruz. Bunlar ideoloji olarak kullanıyor. Dönemin ideolojisi. Bugün o modern manada ideoloji yoktu ama o dönemin ideolojisi dindi, tarikattı, mezhepti. Hani ateşleyici güç, yönlendirici güç olarak kullanılmış olabilir ama daima politikti. O yüzden dolayı tarihteki politik şeyleri söylüyorum tırnak içinde. Günümüze getirmek çok yanlış. Hele oradaki hatalardan, hocanın dediği gibi geçmiş kardeşlerin hatalarından bugüne getirip de bir kimlik yaratmak, birbirimize karşı bilenmek asla İslami olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hasan er-Rassah'ın Hazreti Ali kanalıyla Hazreti Peygamber'den aktardığı şu hadis dinin rasyonel zeminini bütün açıklığıyla resmetmektedir. Her kim ki dinini Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünerek yani tefekkür ederek, kitabını kavrayarak yani tedebbür ederek ve peygamberinin sünnetini, yaşamını kavrama biçimini anlamaya çalışarak yani tefehüm oluşturursa sıra dağlar yerinde durduğu sürece onun dini de yerinde sağlam bir şekilde durur. Her kim ki dinini insanların ağzından duyarak almaya aşlarsa o insanlar onu bazen sağa bazen sola sürüklerler. Bu da dinin yok oluşu demektir. Gerçekten de öyledir. Arzu ve dava diye not düşmüşüm. Arzuyu tetikleyen ilk şey imkandır. Bir şeyin olabilirliliğidir. Dua da bu imkanı gerçekleştirmeye bir çağrıdır. Dua ile dava aynı kökten gelir. Öyle bir davanın parçası olursunuz ki duanız o davanın gerçekleşmesindeki temel arzunun olur. Yani dua arzudur. Peki arzunuz nedir? Bir davanız varsa o davanın gerçekleşmesidir. Peki dava nedir? Dava insanlık davasıdır. İnsanın insanlığını en iyi formda gerçekleştirebileceği, potansiyelini en üst formda açığa çıkarabileceği bir yuvaya, bir yurda kavuşması. Orada var olmasıdır. Orada ikamet ediyor olmasıdır. Kavvam, kıyam, kıymet gibi değer ifade eden kelimenin tamamı ikametle aynı kökten gelir. İkamet ettiğiniz yerin ikamet etmeye değer bir yer olması, ideal olması için orada bir kıyem yani değer bulması lazım. Sizin orada kavvam olmanız lazım. Yani sürekli değer üreten, değerlerin kadir kıymetini bilen, aktif ve fail bir özne olarak hareket etmeniz lazım. Gerçekten. Benim dediğim şeyleri demek ki hani kafamda kendimden cümleler olduğu kadar böyle imaj nokta nokta fikir biriken okuduklarımızdan da bir şey geliyor demek ki ruhumuza. Benim her zaman dediğim o Müslüman dediğin namusuyla şerefiyle çalışır, emeğiyle üretir ve bununla geçinir. Hani bulunduğu yeri ihya eder, imar eder, geliştirir dediğim şeyler işte. Üçüncü yol diye not düşmüşüm. Dünyayı yeniden kurmaya yönelen her hamleyi dinsizlik, bidat olarak etiketleyerek insanın dünyayı imar etme sorumluluğunu sakatlayan ve onu varlığa da kendine de yabancılaştıran din anlayışına da ruhsuzluğuyla insanı kendi eliyle yarattığı dünyadaki nesneleri elde etme hazzının kölesine dönüştüren modernliğe ve sekülerliğe de ayna tutup hatalarıyla yüzleştirecek üçüncü bir yola ihtiyaç vardır. Gerçekten öyle. Var öyle bir değer. Değerleri aşınan bir dünyayı onarmak başlığımız.
Birinci başlık değer aşınması ve gerçeklik kaybı. Değer aşınması Kur'an-ı Kerim'in iveç kelimesiyle karşılanmaktadır. İveç, insanı köleleştiren değerlerin kümelendiği bir terimdir. Keder, acı, kin, tiksinti, korku, kaygı, yönsüzlük, kararsızlık, umutsuzluk, acınma, kırgınlık, kıskançlık, aşağılanma, utanç, içine çökme, öfke, intikam, zulüm, hırs, kin bunların başlıcalarıdır. Başlıcaları ne hocam? Bitirdin bizi ya. Sayfa 59'dan alıntılar. Aklın ve vahyin desteğini alan özgür iradenin kurucu hakim unsur olduğu bir dünyada insan mekanik bir neden gibi hareket etmekten kurtulur. Bak çok bir cümlede adam akıl, vahiy ve Kur'an meselesini, özgür irade meselesini bir cümlede benim içime siner şekilde açıklamış. Aklın ve vahyin desteğini alan özgür iradenin kurucu hakim unsuru olduğu bir dünyada. Bu kadar basit. İnsanın karşılaştığı olaylarda iki tür nedensellik söz konusudur. Mekanik nedensellik ve özgür nedensellik. Bana bir tokat atana ben bir tokat atarım. Bana bir kötülükle olmuş, yanlış olmuş herhalde. Kötülük yapana ben de ona denk bir kötülük yaparım. Bu mekanik bir davranıştır. Ama sizden bekleneni değil de sizin seçtiğiniz farklı bir davranışı tercih ederseniz kötülüğe kötülükle karşılık vermeyebilirsiniz. Bu özgür nedenselliktir. Başka türlüsünün de olabileceğini göstermektir. Kur'an'ın önerdiği de budur. Demin söylediğimi yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Hristiyanlık teolojisinde hani sana bir tokat atana diğer yanağını çevir meselesi bu bir emir olarak var. Üzerine tefekkür edilmeden, düşünülmeden var. Haliyle sen bir tokat vurana diğer yanağını uzat, sonra öbür yanağını uzat. Büyük ihtimal bu seni pasif, ezik bir insan yapabileceği gibi, sömürülen insan yapabileceği gibi karşıyı da ıslah etmeyecek ve şey yapacak. Ne derler? Azdıracak. Çünkü karakter olarak sana tokat vurdukça öbür yanağını çeviriyorsun. Burada denilen o değil. Burada denilen hani kötülükle karşılaştığında buna iyilikle karşılık vermek. Ama o iyiliğin altını ben açmak istiyorum. Karşı tarafı ıslah edecek, kötülüğünün kötülük olduğunun bilincine vardıracak bir iyilik. Bilmiyorum anlatabildim mi derdim. Hani Hristiyan teorisine eleştirdiğim şeyden farklı bir şey. Yani yoksa sana tokat atana sen de at, kısas olabilir. Hayatın belli alanlarında gerçekten kısas caydırıcıdır. Belli zamanlarında da ıslah caydırıcıdır. Anlatabiliyor muyum? Haliyle Müslüman şeyi daima iyilikle muamele ama o iyilik kötülüğü azdıracak bir iyilik şeklinde olmamalı. Anlatabiliyor muyum? İnşallah. Marx'a atıf yap diye not düşmüşüm burada. Değerlerin aşınan bir dünyayı onarma demişim. İkinci başlık. Değerlerin dünyayı onarma ya da örseleme potansiyeli hep var. Nietzsche'nin Tanrı öldü şeklinde meşhur bir sözü var. Ancak Türkçe'ye Nietzsche ve İslam adıyla tercüme edilen kitabında Roy Jackson, Müslümanların inandığı Tanrı ile Nietzsche'nin kastettiği Tanrı aynı değil demektedir. Kesinlikle değil ya. Ben onu anlatamıyorum kimseye. Sosyal teoloji kitabımda, evet sosyal teoloji kitabını da okudum bu arada arkadaşlar. Eğer bunu beğenirseniz onun da sunumu bundan sonra gelir. Sosyal teoloji kitabımda Nietzsche'den uzun bir pasaj aktardım. O pasaj şu çarpı cümleyle bitiyor. Kiliseler Tanrı'nın mezar çukurundan başka nedir ki? Doğru. Peki kiliseler nasıl olur da Tanrı'nın mezar çukurlarına dönüşür? Çünkü Nietzsche'ye göre dini değerler insanı bu dünyaya yabancılaştırmakta. Tanrı'nın temsil ettiği değerleri çukurlara gömmektedirler. Hatta Spinoza şunları kaydeder. Dinler insanları önce ibadetle Allah'a kulluğa alıştırır, sonra devlete itaat eden varlıklara dönüştürür. Kesinlikle. Spinoza'ya göre itaat kültürü insanın yaratıcılığını, benliğini, özgürlüğünü kaybetmesine neden olur ve her türlü amaç için kullanışlı birine dönüştürür. İslam'la Hristiyanlığın farkı burada şu arkadaşlar. Uygulamada, pratik uygulamada İslam'da, Hristiyanlıkta hocanın dediği gibi dinler önce Allah'a kulluk sonra devlete itaat şeklinde gelmiş. Hem İslam'da hem Hristiyanlıkta. Peki farkı nerede? Şurada. Bu durum Hristiyanlık öğretisinin özünde, tahrif edilmiş özünde varken İslamiyet'e sonradan uygulama olarak eklenmiştir. İslamiyet'in özünde böyle bir şey yokken Hristiyanlığın özünde gerçekten Sezar'ın hakkı Sezar'a, İsa'nın hakkı İsa'ya mottosundan yola çıkarak devlete zaten daha özünde, olayın kendisinde tahrif edilmiş Hristiyanlık akidesinde bu var. Ama İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da sadece uygulama olarak var. O ayrımı yapmak önemli. İtaat ve özgür irade. Buradan şunu söyleyebiliriz yani İslam bugün bir gün bundan kurtulabilir, bu durumdan, bu kulluktan, devlete kulluğa itaatten kurtulabilir ve daha böyle bireyci bir yerde durabilir. Daha gelişmeci bir yerde, insani bir yerde durur ama Hristiyanlık bunu asla yapamayacak. Çünkü öyle bir özü yok.
Daima itaat şeyi var. İtaat ve özgür irade. Bu köleleştirici değerler nesilden nesile aktarılır ve Kur'an'ın atalar kültü dediği olgu ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bu gelenek insanı gerçek anlamda bu dünyaya ait kılmaya çalışan akla, dine ve özgür iradeye yaslanan bütün değerlere savaş açmıştır. Kişinin söylemek istediklerini sessizliğe gömen, insan üzerinde kurduğu otoriteyle onu boğan her güç kaynağı, ana baba otoritesinden devlet otoritesine kadar genişleyen otoriteler, yaşamın bireysel inisiyatiflerle kurulabilecek önemli bir kesitini sakatlamaktadır. Kur'an-ı Kerim ana baba ile ilgili ayetlerde onlara ihsanda bulunulmasını ama itaat edilmemesini buyuran ayetlerinin yarattığı ihsan ile itaat arasındaki gerilimi ve neden böyle bir temyize gidildiğinin ayırdığında olmak önemlidir. En önemli husus demişim. Sorumuz şu. Benimle ilişkisinde din beni güçlendiriyor mu yoksa tam tersine zayıflatıyor mu? Allah'ın dokunduğu, yol gösterdiği, eşlik ettiği bir yaşamın hala kamil, daha mükemmel olması beklenir. Kozmik sisteme yasa olarak sinen ve şaşmaz bir şekilde ve en kamil formda kendini orada hissettiren ilahi irade dünyamıza geldiğinde en kamil şekilde tecelli etmesine neden izin verilmez? Adalet, merhamet, güven gibi Allah'tan insanın yaşam ırmağına akması gereken değerler neden eksik formda bizimle buluşur? Arapça bilme gerekliliği ve sadece onların konuşması. Madem o kadar zor, neden insanlar Müslüman olsun sorunsalı diye not düşmüşüm. Çok önemli diye not düşmüşüm. Başka önemli bir örnek diye not düşmüşüm. Hristiyan gelenekte dinin yorumunu üstlenen Magisterium adlı bir kurul var. Kutsal kitabın yorumunu sadece Magisterium'daki papa ve kilise büyükleri yapabilir. Hiçbir filolog kutsal kitabı yorumlayamaz. Müslüman ülkelerde yeni bir görüş dile getirdiğinizde adı konulmayan bir Magisterium'la karşı karşıya bulunabilirsiniz. Gerçekten öyle ya. Hani sadece belli insanlar bu Kur'an'ı anlıyor. Sadece onlar yorumluyor. Hani ben burada yanlış anlaşılmasın. Ben hani birebir motomot çeviri olmayacağını ben biliyorum. Hani meal meselesinde şeyim. Ama sonuçta belli bir tefsir kitabıyla ya da farklı farklı insanların farklı farklı görüşlerin tefsirlerini okuyup karşılaştırma yaptığında Arapça bilmesen de bir doğruya ulaşabilirsin, bir fikir serdedebilirsin. Ama bazı insanlar arıyor, yok sen Arapça öğrenmediysen asla. Ya mevzu şu, sen Arapçayı hangi Arapça biliyorsun? Kendin burada bir Arapça kursuna gitmişsin, bir yılda kırık dökük bir Arapça öğrenmişsin, günümüzdeki insanların konuştuğu kadar biliyorsun değil mi? Yani döneminde 1400 yıl önceki Arapçanın etimolojik, filolojik yapısını biliyor musun? Arapça ile Aramcanın arasındaki ne bileyim diğer o bölgede konuşulan dillerle ilişkisini biliyor musun? Yani uzman mısın? Değilsin. Yani ya da uzman olsan ne kadar yetkinliğin olacak? Aynı uzmanda bile farklı görüş açıları var. Mevzu şu arkadaşlar. Bilmenin ve bilginin sonu yok. Asgari bir düzeyde konuları anlayacak kadar birazcık emek sarf ettiğinde, Arapça bilmesen de konularda ne derler, bir önceki Fazlur Rahman'ın kitaplarından birinde diyordu galiba, içtihat yapabilir. Her Müslüman kendince, aklının yettiğince, olay geldiğinde bir önüne gerekli çabayı verip bir içtihat yapabilir. Ona asla sen şunu o zaman bana Arapça bilip de ahkam kesenlere ben de sana şu dilleri bilmiyorsun derim. Sen de tarih bilmiyorsun, antropoloji bilmiyorsun, İslami ilimlerin şunu bilmiyorsun. Ya zaten sen onu, ben bunu derim. Sen tamam onları da öğreneceğim diyene kadar ölür gidersin zaten, yaşlanırsın. Çünkü ömür yetmez. Allah'ım yarabbim. Ya çok böyle mevzu üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olunca gerçekten mevzu o yani. Bugün de öyle. Bir de böyle bir durum var. Madem sadece burada düştüğüm nota yani Arapça ve İslami bilimler şöyle gerekli, onlar bilmeden doğru düzgün hiçbir şey yapamaz. O zaman niye insanlar aynı şekilde Müslüman olsun? Yo, sen şey diyorsun. Sen Müslüman ol. Benim dediğimi dinle, ben sana çeviririm ama Müslüman ol. Yo, ben senin gibi ama olamazsın öbür türlü falan. Ağırlıklı olarak orta çağlarda oluşan geleneksel birikim bugün üretebilecek her düşüncenin doğru olup olmadığının kriterine dönüştürülmüş durumdadır. Bak çok güzel. Ağırlıklı olarak orta çağlarda oluşan geleneksel birikim bugün üretilecek her düşüncenin doğru olup olmadığının kriterine dönüştürülmüş durumdadır. Böyle bir şey var ya. Her yeniyi bidat olarak etiketleyip boğma alışkanlığı dinin mevcut zamanın ve ruhun dışında seyahat etmesinden ve tarihin dışında düşmesinden başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bu kadar basit. Yani doğru, hep yani literatür eski, güncel bir şey yok, çalışma yok, yaparsan bidat falan.
Klasik nakil. Nakil de o dönem geçti artık. Başka bir örnek vereyim. Kadın konusunu konuşacağımız bir televizyon programına çıkmadan önce evlerinizde oturun. Ey peygamberin ev halkı ayeti üzerinden bir değerlendirme yapmayı planladım. Ayeti kerime diyor ki Müslüman kadınlara söyle evlerinde otursunlar. Aynı ayet içerisinde namazı kılın, zekatı verin diyor. Peki evde oturarak nasıl zekat verecek? Üstelik evde niye otursun ki? Bu işte bir terslik var diye düşündüm. Baktığım meallerin tamamı evlerinde otursunlar diyor. Maturidi'nin Tavilatul Kur'an'ına baktım. Orada açıklama şöyle. Vekarna fi büyütikünne ifadesindeki vav atıf harfi olarak görülürse karar eden karne emri elde edilir ve otursunlar anlamına gelir. Vav atıf harfi değil de fiilin aslında ise vakara anlamına gelir. Evlerinde de vakarlı olsunlar demektir. Kadınlar aynen dışarıda olduğu gibi evlerinde de vakarlı olsunlar. Dışarıda hanımefendi olanlar evde de hanımefendi olsun. Dışarıda beyefendi olanlar evde de beyefendi olsun. Çünkü kendimizden biliyoruz ki enteresan bir şekilde dışarıda çok beyefendi olanlar eve girince bir canavara dönüşebiliyor. Hanımlar için de böyle bir durum olabilir. Madem ki bu kitap bir ahlak kitabıdır, öyleyse önerisi bu olmalıdır. Yani bu hocanın bir yorumu mesela. Bu yorum nerede geçiyor bilmiyorum. Ben Arapça bilmiyorum. Ama şimdi adam belli ki bilerek bir yorum yapmış. Şimdi bu adam bu yorumu yaptı diye yok sen o ayeti bozdun falan mı oluyor? Bir görüş olamaz mı? Ki adam kötü bir şey de demiyor zaten. Hani vakarla olduğu gibi hani adam kendince ahlaki bir yoruma getirmiş ve verdiği kaidede aşağı yukarı aynı. Hani biz de diyoruz evde eşlerinize iyi davranın. Dışarıda kötü dışarıda insanlara davranıyorsunuz iyi evde geliyorsunuz kötü. Bugün bile bu eleştiri olmuyor mu? Yani adam böyle bir yorum getirmiş. Şimdi buna sen ne diyeceksin mesela? Hani benlik şeytandandı diye not düşmüşüm buraya. Benim en nefret ettiğim şeylerden biri o. Yanlış anlaşılması bakımından. Özü hakkımından değil yani. Özünde ne dediğini biliyorum ama insanların bunu kullanma meselesi beni diken diken ediyor tüylerimi. Toplumun kendi standartlarını hiçbir şekilde dikte edemediği, fıtrat ayarlarını bozamadığı insanlardan biri olarak Kur'an Hazreti İbrahim'e örnek gösterir. Kur'an-ı Kerim onu Hanif ve tek kişilik ümmet olarak isimlendirir. Hanifliği fıtratının kaynaklılık ettiği doğruları kendisine dikte edilen doğrulara tercih etmesinden, tek kişilik ümmet oluşu doğruluk iddiasında bulunan çoğunluğun tahakkümünü reddederek tek de olsa hakikatin sözcülüğünü yapmaktan, onu dile getirmekten çekinmemesinden kaynaklanır. İşte bu. Kafir Osmanlı ünlem diye not düşmüşüm. Belli ki bir böyle bir kinayeli bir şey yapmışım orada. 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonra Mustafa Reşit Paşa Osmanlı'da son köle pazarını kaldırdı. Bunu yaptığında o zamanlar Osmanlı'nın bir eyaleti olan Suudi Arabistan'da isyan patlak verdi. Osmanlı Kur'an'da olan bir kurumu yani köleliği kaldırdı. Dolayısıyla küfre girdi diyerek isyan çıkardı. Yaşadığımız toplumda cari standartları ne kadar insani, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki olduğunu sorgulamaya başlayan bir aklı selim, bir zevki selim, bir kalbi selim sahibi bir adam ortaya çıkıp alternatif bir düşünceyi dile getirdiği zaman bu insana karşı müthiş bir direncin geliştiğini hepimiz biliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Madem bugün çok böyle şeriat gelsin falan diyorlar ya hani bazı böyle marjinal bir grup var öyle kafası kırık ya da böyle çok dini şeyden konuşuyorlar ama hocanın bahsettiği kimlik İslam yani İslam'ın özüyle alakası yok. O kimlik İslam'ı konuşanlar hiç şeyin farkında değil yani. Hani bugünkü Taliban'ın, bugünkü Suudi Arabistan'ın, bugünkü DAEŞ'in hani bazıları biz bunları Anadolu hani özümüzde yanlış olduğunu biliyoruz ya arkadaşlar. Hani biz bunların özümüzde ya Müslümanlık bu değil diyoruz falan diyoruz ya. Ama bir taraftan da bakarsanız şöyle bir durum var. Bugün Taliban'ın Afganistan'da uyguladığı İslam örnek veriyorum. Herhangi bir öyle çok da modernist bir yorum değil yanlış anlaşılmasın. Böyle ne bileyim son 200 yılda gelen modernist İslamcılar ne bileyim Abduhun'dur, Efgani'nindir, Muhammed İkbal'indir. Bizim özellikle klasikçiler çok sevmez bunları. Hani klasik sünni. Hani bunların getirdiği bir İslam değil arkadaşlar. Bugün Afganistan'da olan İslam uygulamaları genelde Hanefi fıkhına mensup. Hanevi mezhebine mensup hangi fıkıh şeyi de yoluydu hatırlamıyorum ama gerçekten aşağı yukarı ona uyuyor yani. Kısas var. Kadınlara işte demin ayette dediği gibi evden çıkmayın var. 4 eş var falan. Hani orada uyuyor yani. Ama siz ona bakınca ya ne güzel Müslümanlık diyor musunuz? Ne güzel şeriat diyor musunuz? Demiyorsunuz diye tahmin ediyorum. İlke ve aynı zamanda benim de yaşam felsefem şu.
Bir insan doğruyu söylüyorsa ondan yararlanırız. Yanlış söylüyorsa yanlışa kimse sahiplik etmez. Dolayısıyla kaybolur gider. O halde sözü olanın söylemesine imkan verilmesi herkes için en iyiyi meydana getirmenin yoludur. Bu kadar basit. Özgür Ben'in inşası, Haniflik ve insanın fıtrat ayarları başlığına geldik arkadaşlar. Gene benlik şeytanlığındır diye sömürdüler insanları diye not düşmüşüm. Muhammed İkbal, insanın egosunu baskılamaya yönelen, onu itaatkar bir kula, vatandaşa dönüştürmeye ayarlı, otorite kaynaklı bütün değerleri köleleştirici değerler olarak tanımlar. Bernard Mandeville'in Arılar masalını okuduğumuzda oradan benliği, tekilliği alınmış olan arıların bal üretmediklerini, kovanlarının çöktüğünü fark edersiniz. Arılar masalı edebiyat eseridir ama bu temasıyla en fazla iktisatçıların referansta bulunduğu bir eserdir. Bugün bu vurgulanışa dönüktür. Ben duygusunun yok edildiği bir toplumda varlığın akış düzeni bozulur. Kesinlikle öyle. Tanıdık geldi diye not düşmüşüm. Sürekli tarihte patinaj yapan, tarihsel olanla övünen, parıltılı mezar taşlarının nihayetinde içinde ölü kemikler barındırdığı gerçeğini hiç fark edemeyen bir kültürün küresel terazide ağır basacak, yüzünü ağartacak ve hayatı yaşanabilir kılmasını sağlayacak değerler üretmesi mümkün değildir. Hani sürekli böyle çevrenizde varsa arkadaşlar atalarımız şöyle atıf yapan, sürekli böyle tarihe referans veren, sanki kendi şeyiymiş gibi, bugün sanki kendi başarılarıymış gibi falan vardır muhakkak çevrenizde öyle sürekli böyle ecdat diyenler var ya, onlara anlatıyor. Bir cacık çıkmaz onlardan diyor. Haniflik yani standardın dışında bir yol arama her müminin takip edeceği bir yöntem olarak sunulur Kur'an'da. Peki standardın dışına çıkmadan kasıt nedir? Hangi standart veya neyin standardı? Maturidi önemli diye not düşmüşüm. Kitab-ı Tevhid'in daha 1. sayfasında inanan insanların inançlarının doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda nasıl bir standarda sahip olmaları gerektiğini tartışır. Alıntımızı okuyalım. Bir imanın doğruluğu ona ait olan insanların çokluğuyla ölçülecek olsa birçok inancın mensubuna bakıyorsunuz, sayısal olarak 100 milyonları buluyor. O zaman bu sayısala bakarsanız hepsi doğru olacak. Onu ölçü olarak, standart olarak koyamayız. Mensuplarının iddialarına, ona savunma azmine, gücüne baksanız hepsi ölümüne benimki doğru diyor. Ona da bakamazsınız. O zaman bütün bu iddiaların dışına çıkıp daha objektif bir standart geliştirmek lazım. O standart akıl standartıdır. Ben İmam Maturidi'ye her zaman zaten böyle kalpten bir sempati, sevgi, muhabbet o imama yakın hissediyordum zaten. Çünkü aklı bu kadar aktif kullanan ama dönemin imamı tabii. O zaman daha özgürmüş her şey. Bugün gibi değil. Kur'an-ı Kerim'de insanın fıtrat ayarlarını tanımlayan, Hazreti Peygamber için fıtrat ayarlarını her zaman koruyan insan diye ifade edilen ümmi kelimesine dikkatinizi çekmek isterim. Bak, ümmi kelimesi bu zamana kadar ben de aşağı yukarı yanlış biliyordum. Hani daha böyle okuma yazma bilmeyen, daha cahil, saf, temiz manasında alıyordum ama burada başka bir yere dikkat çekti hoca. Benim hoşuma gitti o. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmi olması annesinden doğduğu gibi fıtrat ayarlarının her daim korunmuşluğu demektir. Yani her daim günahsız, pürüpak, temiz, insan özünü korumuş olması demektir. Ben onun çok hoşuma gitti. Çünkü bulunduğu toplum, hele kendi gibi böyle Kureyş'ten geliyor peygamber de, böyle elit bir aileden geliyor. Emrinde köleleri, cariyeleri, malı mülkü olabilirdi. Çevresi de öyleydi onun kabilesi. Ama ona rağmen fıtratı bu dünyalık şeylerle bozulmaması beni çok etkiledi. Latince'de felix culpa, mutlu günah olarak adlandırılan bu günah toplumun yerleşik günahlarına karşı işlenir. Günaha karşı günah. Haksızlığa karşı çıkan biri o haksızlıktan nemalananlar için suçludur. Oysa bu suçlu insanlık terazisinde onurlu bir insandır. Peygamberler en büyük Felix Kulba mensuplarıdır. Örneğin köle ve cariye meselesine bir bakın. Toplum köle edinmeyi, hatta ilerleyen tarihlerde köle ticareti yapmayı meşrulaştırdı diye biz bunu ne kadar standartize edip kabul edeceğiz? İnsanlık fıtrat terazisinde tartıldığında savaş esirlerinin köleleştirilmesinin, insan avcılığıyla kaçırılanların köleleştirilmesinin ve ticari bir meta gibi alınıp satılmasının ne kadar insanlık dışı olduğu fark edilecektir. Gerçekten fark ediliyor yani. Yok öyle bir şey. Askeri şartı sağlayamayan bir dünyada yaşıyoruz.
Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeş. Nazım Hikmet'in şiirine atıf yapmışım burada da. Kureyş suresi minimum iki temel askeri yaşam standardına dikkatimizi çeker. Açlıkla mücadele ve güvenliğin sağlanması. Bu iki minimum standardın herkes için sağlanmadığı bir toplumda ahlaktan, sanattan, estetikten, bilimden, teknolojiden bahsetmenin imkanı yoktur. Demek ki aç olunca öyle çok daha ne kadar açsın o kadar Müslümansın diye bir şey yok arkadaşlar. Eğer çok açsan gördüğün gibi şeylerden bahsedilmiyor. Ahlaktan, sanattan, estetikten. Ahlakın olmadığı yerde zaten hiçbir şey olmaz. Din de olmaz. Bu iki hususta mülkiyetle ilgilidir. Mülkiyet sadece bir şeye sahip olmak değildir. Mülkiyet her şeyden önce insanın kendi benine yani bana, özüne, kendi özgürlüğüne sahip olmasıdır. Kimseye bağlı ve bağımlı olmamasıdır. Bunun içinde ben şeyi de dahil edebilirim. Aile bağları özellikle bizde sömürücü toplumun bir aracı olarak aile bağları, feodal gelenekler çok kullanılır. İşte ben ona da karşıyım arkadaşlar yani. Hani hoca bazı yerde söylemişti anne babana ihsanda bulunmak, yardımcı olmak, hürmet etmek tamam ama anne babanın her dediğini yapmak diye bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Mümkünse yapmamayacaksın. Anneni babanı dinleyeceksin, nasihatlerini alacaksın ama kendi kararını kendin vereceksin. Sorumluluğu da kendin alacaksın. Müslüman dediğin sorumluluk sahibidir arkadaşlar. Olay bu. Benine sahip çıkar. Yaptığı işin hesabını verir. Hesabını veremeyeceği işin altına girmez. Girdiyse de o hesabı verir, bedelini öder. Müslüman dediğin öyle sürekli bir tane kimlik İslamı yapıp bir tarikata bir cemaate mensup olup bütün günahlarını öyle kalabalığa getirip sorumluluktan kaçıp ben yapmadım o yaptı ya getirmez. Müslüman dediğin hesap vermekten korkmaz. Müslüman dediğin özellikle böyle bir nasıl diyeyim sivil toplum için söyleyeyim mesela böyle vakıf makıf var ya insanlardan para topluyorlar. Hesap sormaya kalksan direkt bizi sevmiyorlar işte bu laik kemalistler falan diyor bazıları. Ona çok canım sıkılıyor. Öyle bir şey yok. Müslümansan kardeşim hesap vereceksin. Biz sana ne yaptın demiyoruz. Hesabını ver. Defterini çıkar. Kimden ne para aldın? O parayı ne yaptın? Ama hepsi kaçıyor. Niye acaba? Kimseye bağlı ve bağımlı olmamasıdır. Devlet, ana baba, toplum gibi kurumsal yapıların hiçbirinin üzerinde hak iddia edemeyeceği maddi ve manevi bir yetkinliğe tamlığa sahip olmasıdır. Bu yetkinlik toplumu kuran her erke erişim imkanının her insana tanındığı bir mekanizma içinde ancak mümkün olabilir. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Kur'an-ı Kerim erkin herkese erişilebilir olmasını istiyor. Önemli. Liyakat ve eşitlik diye not düşmüşüm. Her türlü erkin birbirine tapulandığı, başkalarına kapatıldığı bir toplum düzenidir bu. Kur'an-ı Kerim her bir erkin birbirine tekeline verildiği böyle bir toplumsal düzeni eleştirir. Yani erk ne demek bu? Para, iktidar, hakikat vesaire yani o güç temerküzünü sağlayan, güç kullanmaya yarayan şey erk o. Herkese açık olsun. Sadece muktedirlerin elinde dolaşıp duran bir şey olmasın diyor. Hangi ayetmiş bunu diyen? Haşr 59. sure 7. ayet. Bu erk parasal erk olabilir, siyasal erk olabilir, bilgi erki olabilir. Kısaca güç elde etmeyi mümkün kılan ne varsa herkese açık olmalı, fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Yani önemli bir yaklaşım diye not düşmüşüm. Erkin erişilebilir olması vurgumuzda şu ince çizgiye dikkat etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim erkin herkese erişilebilir olmasını istiyor, dağıtılmasını değil. Bu o kadar önemlidir ki bir erk, para, siyasal iktidar, hakikat vesaire herkese erişebilir olacak, birbirleri bunlara herkese eşit dağılacak demek değildir. Aksi takdirde dağıtıcı sabit bir mekanizmayı kabul etmiş oluruz ki bu durum erki daha baştan birilerine tapulamak anlamına gelir. Öyle birilerinin himayesinde onun istediği gibi bir şey yok arkadaşlar. Hani birileri sahip değil o erke. Onu anlatmaya çalışıyor hocam. Orada kamu malı açık. Herkes çalışabilir. Liyakatiyle ulaşabilir. Ama birine ver o dağıtsın. O lüfe gibi. Yok öyle bir şey. Aksi takdirde dağıtıcı sahibi mekanizmayı kabul etmiş oluruz ki bu durum erki daha baştan birilerine tapulamak anlamına gelir. Söz gelimi parayı herkese dağıtan komünist bir sistem önerilmiyor. Paranın herkesin erişimine açık olmasından bahsediyor. Bu hakkaniyet sistemidir. Liyakat hakkaniyetten sonra gelir. Komünizmin tersinden alalım arkadaşlar. Adam hiç çalışmıyor, yatıyor, uyuşuk, devlet ona maaş bağlasın. Niye bağlasın? Yani o da var. Yani çalışabilecek durumdaki insanlara yönlendirmek, onlara iş imkanları açmak başka bir şey. Elindeki parayı dağıt. Öyle bir şey yok.
Herkesin erişimine açık, şeffaf bir sistemde tek bir insan artık çok değerli bir kaynağa dönüşür. Bir alim kitabına epigram olarak şunu yazmıştır: bu kitap herkes için yazılmış değildir. Dolayısıyla herkesi memnun etmek gibi bir amacı yoktur. Aksine bu kitap hakikatin ne olduğunu bilen tek bir kişi için yazılmıştır. O bir kişi hakikati dönüp dolaştırıp mecrasına oturtmaya aday kişidir. Çok önemli, kişilik sahibi bir insan üstünü nasıl olur? İnsan, Müslüman nasıl olur demişim. Kur'an-ı Kerim'de atalar yani aba şeklinde bir ifade kullanılır. Bu ana baba demek değildir. Arapçada biyolojik ana baba için valid yani valide, soy sop için aba kullanılır. İnsan üzerinde otorite kurma aracı olarak öne çıkarılan atalar fikrini Kur'an-ı Kerim kökten reddeder. Neden? Çünkü bu otorite ve baskı insanı nevrotik bir kişiliğe dönüştürür. Hayatını korkularla ve paranoyalarla geçirtir. Hayatta en değerli yetisini, cesaretini kaybetmesine sebep olur. Güven duygusu gelişmez. Haysiyet, izzet-i nefs, onur kavramları hayatında yoktur. Psikologların nevrotik tutumlarda çocukluğuna inelim sözü dinsel olarak aslında atalarına inelim demektir. Freud'un çocukluğa inme sözü Gustav Jung'ın kolektif bilinç dışı kavramıyla yeni bir anlam kazanmıştır. Kolektif bilinç dışı, insan üzerinde atalarının, içinde yaşadığı kültürün büyük bir etkisinin ve inşa edici gücünün bulunduğunu ve bunun farkında olunması gerektiğini hatırlatır bize. Epigenetik ilke olarak adlandırılan bu durum, genetik olmayan bir şekilde insan karakterini belirleyen bir ata, toplum, kültür olgusuna dikkatimizi çeker. Buradan benim çıkardığım sonuç şudur. Sonuç ise şudur: Kur'an'ın ata kültünü reddetmesi, yaratmak istediği onurlu, kimlikli ve kişilikli insanı var etme amacına yöneliktir. Hakikatin herkese açık oluşu ilkesi tam da burada çalışır. Tek bir kişinin hakikati seslendirme cesareti tarihin akışını değiştirebilir ve bu onurun kime nasip olacağı bireyin çabası, samimiyeti, donanımı kadar içinde bulunduğu tarihsel, toplumsal koşulların bu çabayı sağlayacağı destekle de alakalıdır. Sonuç demişiz. İnsandaki özgürlük ve ben arzusu buradan geliyor olabilir mi diye soru işareti koymuşum. Özgür bir bende, hanif bir bireyden bahsetmeyi sağlayan da bu fıtrattır. İnsan onurundan, haysiyetinden bahsetmenin de bu onura uygun bir hukuk ve siyasa talep etmenin temeli de fıtrattır. Öyle anlaşılıyor ki bu temiz fıtratı kendi fıtrat üzere yaratan ilahi irade, kendi varlığını bir yasa olarak evrene, bir bilinç, ruh olarak da insana sindirerek varlığını her daim hissettirmeye tercih etmiş bulunmaktadır. Gerçekten kendi fıtratı üzerine yaratan. Rum suresi 30. ayet. Hikmetle çoğalan, kanıtla aydınlanan bir medeniyet. Medeniyeti kuran karşılaşmalar arkadaşlar. İslam'ın tarihsel farkı diye not düşmüşüm buraya. Hristiyanlığın ve Yahudiliğin aksine farklı kültür ve medeniyeti dışlamaması İslam'a çok önemli bir avantaj kazandırmıştır. Roma İmparatorluğu içinde bir cemaat dini olarak doğan Hristiyanlığın aksine İslam, Medine'de toplumu bizzat organize eden güç olarak doğmuştur. Kendini sürgün ortamında inşa eden Yahudiliğin aksine ise şehirde yerleşik bir yapı içinde organize olmuştur. Bu iki olgu başından beri korunma içgüdüsüyle içe kapanma ya da saldırma gibi bir karakter sergileyen Hristiyanlığın ve Yahudiliğin aksine İslam'ın kendi dışındaki inanç ve kültürlerle karşı daha hoşgörülü ve kapsayıcı bir irade geliştirmesini sağlamıştır. Hocanın yaptığı burada çok güzel tarihi sosyolojik bir yorum yani ve güzel yani ben beğeniyorum bu tarz yorumları. Önemli bir kıyas. Akla, diyaloğa açık bir medeniyet. İslam'ın yayıldığı farklı coğrafyalar derin zihniyet farklılıkları göstermektedir. Bu zihniyet farkı bazen Suudi Arabistan Kahire hattında şekillenen Güney İslamı ile Buhara, Semerkant, İstanbul hattındaki Kuzey İslamı arasında görülür. İrasyonel güneye karşı rasyonel kuzey, sabit formlara yaslanan güneye karşı ilerlemeci ve bilimi önemseyen kuzey, tekelci güneye karşı çoğulcu demokrat kuzey öne çıkar. Çok güzel yorummuş ha. Bence de. Öyle çünkü. Fitne ve tekfir diye not düşmüşüm. Burada da mesele şu zaten. Bugün ben normalde biz kuzeydeyiz ama niye bu hale geldik derken dikkat ettiyseniz bizde gitgide bir Araplaşma, Vahabi teamülü var ya. Suriye'den ve Suudi Arabistan'dan, Afganistan'dan gelen o şeylerle gitgide aslında bizim hiç fıtratımızda, hiç bizim
Kültürümüzde, geçmişimizde, atalarımızda, ecdadımızda hani olmayan şeyler aslında yeni yeni geliyor. Hani bu kadar Arap kültürü etkisinde kaldığımız bir dönem olmamıştı bizim Türkler olarak. Haliyle biz o yüzden bugün aslında şurada Güney'e söylediği şeyler bugün bizim için geçerli olmaya başladı. Fitne ve tekfir diye not düşmüşüm. Zihniyet farklarına işaret eden bu bölünmelerin daha ileri sorularla derinleştirilmesi zorunludur. İbn Rüşd'ü, İbn Haldun'u yetiştiren Berberi kültür, Farabi'yi, Maturidi'yi, Biruni'yi yetiştiren Orta Asya Türk kültürü yani Kuzey İslam'ı Hicaz'ın temsil ettiği Güney İslam yorumundan neden farklıydı? Bu coğrafyanın nasıl bir kültür dokusu ve varlık tasavvuru vardı ki İslam bu topraklarda bir uzlaşı kültürü yaratırken aynı kültürü Hicaz topraklarında yaratamadı? İslam'ın tarihinden neden kaos, fitne, normali, barış hali, ara dönemleri temsil etmiştir? Neden bu coğrafyada olağanüstü hal dönemlerini gerektiren koşullar normalleşmeyi gerektirenlerden daha fazla hüküm sürmüştür? Neden acaba işte? Doğuda sürgün, batıda baş tacı diye başlık. Modern din insan için insanca olmak ve insan ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda diye not düşmüşüm. Sonuçta İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin korumaya çalıştığı ve bunun için zindanda can verdiği sivillik, tarafsızlık ilkesi ve bilginin haysiyeti yerle bir edilmiş, din devletin kontrolüne verilmiş ve dini düşüncenin bağrında barındırdığı bütün potansiyeller devletin statükoyu korumaya odaklı kurumsal yapısına eklemlenmiştir. Bu eklemlenme İbni Haldun, Katip Çelebi gibi istisnaları bir kenara koyarsak olması gereken dünya ile mevcut dünya arasındaki çelişkiyi görme ve aşma konusunda ülemayı kötürümleştirmiştir. Her zaman dediğim gibi din sandığımız siyasi hurafeler isimli başlıkta kanalda bir video var. Mustafa Öztürk Hoca'nın neydi? Din, itikat, iman mı öyle bir şeydi galiba. Ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Yani din sandığımız siyasi hurafeler demiştim. Batı'nın miyop doğu algısı başlığı. Sayfa 88-89. Zeydi alim Hasan Er-Rassah'ın Hazreti Ali'nin kanalıyla Hazreti Peygamber'den aktardığı şu hadis aslında gelenekli toplumların hayatta kalmalarını ya da yokluğa sürüklenmelerinin hangi şartlara bağlı olduğunun bütün açıklığa resmetmektedir. Burada bir önceki alıntı arkadaşlar, bir daha çizmişim. Akıl olmadan olmaz demişim. Not düşmüşüm. İmam Maturidi, mümin olanlar kopmaz bir ipe sarılmışlardır ayetini yorumlarken, insanın ilahi kaynağa bağlılığının gerekçesini bu kaynağın aydınlatıcı kesin kanıtlara, burhan ve hüccete dayanmasına bağlamaktadır. İslam inanç sisteminin en temel eserlerinden biri sayılan Kitab-ı Tevhid'in daha ilk sayfalarında dine bağlanmanın, kanıta dayanmanın zorunluluğunu ilan etmektedir. Maturidi akla ve aklın ibadeti sayılan akıl yürütmeye zorunlu bir kaynak şöyle işaret etmekte ve İmam-ı Azam Ebu Hanife ile başlayan kanıtçı düşünce ehli rey hattını şu ifadelerle daha da güçlendirmektedir. Belirtmeliyiz ki akıl yürütmeyi inkar eden kişinin elinde onu reddetmek için akıl yürütmekten başka bir kanıt yoktur. Bu da akıl yürütmenin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu kadar net. Sonuç olarak demişiz. İbn Sina'nın farklılıkta beka, teklikte helak vardır sözü veya Farabi'nin tek bir din veya tek bir kültürden ulaşan şehri nakıs, eksik, kozmopolitan şehri ise kamil sayması İslam medeniyetinin çoğulcu karakterine ilişkin ipucular vermektedir. İslam medeniyetinin çöküşünü kendi dışındaki unsurlara, özellikle batıya bağlayan teoriler bu çöküşü analiz etmekten ziyade batının belirleyiciliği tezine hizmet etmektedirler. Gerçekten yani bu ezikliğin farkındalar mı bilmiyorum ama yani batı bizi şöyle yaptı, batı bizi böyle yaptıkça şey gibi oluyor. Zaten batı güçlü, sen zaten zayıfsın. Sen deyince de senin içinden konuştuğun kimlik İslamı zayıf ve seni eziyor. Yani o kadar aciz, o kadar böyle edilgen bir tavır ki bu. Ama genel o bunu söyleyenlerin karakterine genelde uygun zaten bu. Hani dedik ya kimlik İslamı, topluluk içinde bireyin ezilmesi, karakterinden vazgeçmesi diye anlattık ya. Ya da Erik Fromm'un galiba bir kitabını sunmuştum gene kanalda. Yayınladı mı sayın yönetmenim bilmiyorum. Orada da aynı şekilde hani öyle insanlar olduğu için genelde bunu söyleyen insanlar, Batı bize şöyle yaptı diyen insanlara dikkat edin. Hepsi zayıf karakterli. Hiçbirinde böyle sorumluluk alma bilinci yok. Hiçbirinde böyle bir güçlü, kuvvetli karakter yok.
Hep böyle edilgen, hep uydum akıllı. Genelde öyle insanlar çünkü. Batı bize böyle yaptı, böyle yaptı diyenler. Sürekli bunu söyleyenler. Şiddetli rüzgarın zayıf olan ağaçları kökünden söküp devirdiği unutulmamalıdır. Ben de hani başka bir videoda söylemiştim. Yani bana bunu söylemeyin arkadaşlar demiştim. İslam peygamberimiz müşriklerle kavgasına tutuştuğundan beri 1400 yıldır zaten bizi hani Yeniçeri Gülbang'ın da dediği gibi siz bir taraf biz bir taraf. Ya zaten o emperyalist sömürücü batı tarafı zaten İslam'ı daha ilk gününden beri yıkmaya çalışıyordu. Bu yeni bir şey değildi yani. Batı bize bizim güçlü olduğumuz zamanlar bizi yıkmak istemiyordu. Bize çok iyi davranıyordu değil. Hatta ve hatta son dönemlerinden daha da şiddet geliyordu. Yani Yılmaz Öztuna'nın o Fatih'le ilgili anlattığı başlığa ben çok hayran kalırım her zaman. Yani büyük savaş dönemi mi diyordu hoca ona, ne diyordu ya tam hatırlayamadım. Yani şöyle söyleyeyim, Fatih Sultan Mehmet'in dönemini hoca 28-30 yılda galiba 20 irili ufaklı 20-25 devleti doğuda ve batıda aynı anda savaşıyor Fatih. Büyük savaş dönemi falan diyor ona. Hani batıda idare ediyor, tam anlaşmaya bağlamıyor. Doğuda işleri hallediyor. Doğuda böyle biraz işleri sürüncemede bırakıyor. Batıyı hallediyor ama her savaşa böyle 5-10 kişiyle, irili ufaklı birden fazla, çok çok fazla kişiyle aynı anda savaş yürütüyor. Ve bu savaşı ekonomik olarak, askeri olarak, ilmi olarak falan destekliyor. Yani biz öyle zamanlardan gelmiş bir nesiliz. Öyle zamanlarda insanlar hiç öyle Batı bizi ezmeye çalışıyor falan demiyordu. Ama bu dönem niyeyse eziliyor. Niye? Çünkü sen zayıfsın ve kökünden az bir rüzgarla çöktün. Bu kadar. Sen yozlaştın, sen çürüdün. Sen çağın şartlarına uyamadın. Senin İslam tasavvurun, İslam diye anlattığın şeyler insanların kalbine, zihnine, dünyasına bir üretkenlik, bir ferahlık getirmiyor. Neyse. Hayatta tutulacak bağlar, Batı ile karşılaştığında İslam medeniyetini hayatta tutacak bağlar çok zayıflamıştı. İslam geneli içinde bu yaşam bağlarını güçlendirme çağrılarına yeteri kadar kurak verilmediği yaşanan çöküşten bellidir. Gelenekli toplumların en büyük sorunu ölülerin yaşayanlardan daha büyük bir otoriteye sahip oluşudur. Çok güzel metafor. Ölülerin dirileri idare ettiği başka bir dünyada yoktur. Böyle bir zihnin tam karşısında akla, akıl yürütmeye, akıl yürütmenin sonunda üretilen kanıta dayalı yaşama çağrı vardır ve bu çağrıyı da en başta Kur'an yapmaktadır. Yok olan bir kanıta dayanarak yok olsun, yaşayan da bir kanıta dayanarak yaşasın. Enfal suresi arkadaşlar. Yok olan bir kanıta dayanarak yok olsun, yaşayan da bir kanıta dayanarak yaşasın. Kriz dönemi mütefekkiri olarak hocam Hüseyin Atay demişim. Hoca demiş daha doğrusu, yeni başlığımız o. Bir paradoksun çözümü ve hayal kırıklığının onarımı. Birinci başlık. Hüseyin Atay, İslam medeniyetinin farklı alanlarla gittikçe derinleşen krizine, Müslüman halkların tarih dışına savrulmalarına şahitlik eden bir kriz dönemi mütefekkiridir ve düşüncesi doğal olarak hem eleştiriye hem de inşaya yönelen bir karaktere sahiptir. Mütefekkir bir alim olarak Hüseyin Atay'ın bütün fikri çabası aslında bir paradoksun çözümüne yöneliktir. O paradoks şudur: İnsanlara daha iyisini vaat ederek yaşamlarına giren din, bugünün dünyasında Müslüman halklarının durumuna baktığımızda nasıl olup da bir hayal kırıklığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz ve onlar yeni ve eski, gelenek ve modernite gibi karşıtlıklarla örgütlenen ve sürekli savaş düzeninde tutulan bir din söyleminin bireyin anlam toplumunun adalet talebini karşılayamadığında hayal kırıklığı yaratacağı açıktır. Dinin kendinden bekleneni veremediğinde ortaya çıkan hayal kırıklığı insanda inanırlığını bütün unsurlarıyla kaybetmiş radikal bir tanrısızlığa ve din karşıtlığına evrilir. Gerçekten. 2. İnancın koruyucu kalkanı bilgi. Hüseyin Atay modern dönemde din ve bilim arasında varsayılan çatışmanın İslam inancı bağlamında söz konusu olmadığını göstermek üzere bilgiyi imandan öne almış, dinin aklın ve tecrübenin sınırlarının bittiği yerde başladığını tezini aksine İslam inancının aklın ve bilginin sınırları içinde konumlandırmıştır. Zira insanın neye niçin inandığını bilmesi inancın ahlakı gereğidir. Atay süreç içinde yerini kesin bilgiye terk eden şüphenin insana ilk farz olarak gösterilmesini olumlayarak aktarır. Zira şüphe verili bütün sisteme ve sistemi ayakta tutan unsurlara karşı teyakkusta bulunmayı gerektirir. Bu teyakkuzun gereği olarak Atay din ve din kültürü, fıkıh arasında ayrım yapar ve özellikle ilk 3 asır ulemasının rey ve içtihat çabalarını takdirle anar. 3. asırdan sonraki ulemanın karşılaştıktaki sorunları bizzat cevap üretmek yerine daha önce üretilen hazır cevapları kullanma alışkanlığının çok kötü bir model olarak arkadan gelen bilgileri de esir aldığını ifade eder. Bugünkü durum.
Atay'a göre akıl rey sadece kutsal metni anlayıp yorumlamaz, hüküm de koyar. Akıl aynı zamanda koyduğu hükmü ortak insan hayatına egemen kılan kudrettir. Dünyayı yorumlamayı değil, değiştirmeyi hedefleyen her düşüncenin aklın ortak insan yaşamına dokunan bir gücünü dikkate alması gerekir. Hüseyin Atay devralınan mirası oluşumunu tamamlamış, yedeğine girilecek bir norm kaynağı olarak değil, sürekli geliştirilmesi gereken bir inşa süreci olarak görür. Bu süreçte kendisine kadar gelen külliyatı da herkesi bağlayan, eleştiriye kapalı bir kaynak olarak değil, akıl ve vicdan, tecrübe gibi objektif ölçülerle değerlendirilmesi gereken bir haber olarak alır ve Kur'an'ın haber değerlendirme kriteri olan bir sözü, haberi dinleyip en güzeline uymayı, Zümer suresi arkadaşlar, bu geleneğe uygular. Yani benim her zaman dediğim gibi ben öyle şey değilim arkadaşlar. Artık bu hadis kitaplarının hiçbir hükmü kalmamıştır. Bu bir birikimdir arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi ben öyle mealcilerden Kur'an'ı birebir çevirdim, okudum, anladım. Ona da karşıyım. Her şeyi o klasik metinlerden çıkamama durumuna da karşıyım. Ben gerçekten klasik, basit. Aslında benim durumum da öyle yeni, modernist şey değil arkadaşlar. Normal sizin hayatınızda yaptığınız çok insani bir davranış. Zihninizde biriken tecrübeyi önünüze gelen olayla harmanlayıp yeni bir karar verme durumu. Hani siz, örnek veriyorum, bir insandan, hani bir tecrübeniz var arkadaşlar. Bir meslek yapıyorsunuz. O mesleki tecrübeyle bir birikiminiz var değil mi? Ama önünüze yeni bir olay geldiğinde şey mi diyorsunuz? Yok kardeşim, ben bunu tecrübeyi daha önce etmedim, ben buna karar veremem mi diyorsunuz? Yok. Önünüze gelen yeni olaya geçmiş tecrübelerinize dayanarak bir yeni yol ifade ediyorsunuz. Bir yeni yol, yeni bir çözüm buluyorsunuz. Ve onu da tekrardan o müktesebata dahil ediyorsunuz. O background'a atıyorsunuz ve yeni bir hazine kazanmış oluyorsunuz. Yani bu kadar basit ve insani bir yerden yaklaşıyorum ben olaya. Yani öyle çok büyük din alimi gibi konuşuyorsam affınıza sığınıyorum. Öyle bir derdim yok. Çok insani bir yerdeyim. Hayatımızda hepimizin pratik uyguladığı şeydeyim. Çünkü büyük ihtimal bu din ilk geldiğinde de buna benzer şeyler oldu. Çünkü başka videolarda da söylemiştim. Sahabenin kültürel vasatı, sahabe efendilerimizin, peygamberimizin çevresindeki insanların ne kadar insan olduğu, ne kadar gerçekten hatasıyla, sevabıyla, algısıyla öyle çok dahi olmadıkları, normal, vasat, herkesin içindeki herkes kadar insan oldukları belli. Ve bu din onlar eliyle bugünlere geldiyse, onlar eliyle büyüdüyse ve bu din o ortama geldiyse büyük ihtimal bizim de aşağı yukarı o bağlamda, o vasatlıkta ele almamız gerekiyor. Böyle çok dahi şeylere gerek yok. Tevhidin gereği olarak çoğunluğun tahakkümüne karşı insanın tekilliği, benlik önemli demişim. Hüseyin Atay'a göre bir olan Allah'ın kulunun herkese benzeyerek değil, aksine farklılık göstererek var olma iradesi tevhidin tezahürüdür. Tevhide dayalı insan tekilliğine ve farklı olma, farklı düşünce ortaya koyma hakkını vurgusuyla Hüseyin Atay'ın düşüncesinin bir yandan saf insan tabiatına ve Kur'an'a bir çağrı, diğer yandan da yığınla adet, örf ve geleneğe bir sırt çeviriş ve insan düşüncesinin Kur'an'ın dışından beslendiği geleneksel külliyatın insan ruhunu yağmalayan çelişkilerinden kurtuluş çabası olduğu görülür. Yaşamı kolaylaştırmanın aracı olarak din. Azimete karşı ruhsat. Hüseyin Atay, ahlakın fıtriliği ile bir toplum içinde yaşıyor olmanın getirdiği dış baskı arasında paradoksu çözmek için insan doğasına sürekli vurgu yapar. İnsanın fıtratının, akıl ve vicdanın kendisine dayatılanlara karşı sürekli teyakkuzda durması gerektiğini söyler. En başta teyakkuzda durmamız gereken de bu kapitalist tüketim alışkanlıkları arkadaşlar. Yani böyle önümüze gelene tüketiyoruz, reklam, sürekli yok dışarı çıkıyoruz. Ya ben artık açıkçası zaten bütçemi de kontrol etmek adına öyle çok fazla harcama yapmamaya çalışıyorum. Aynı peygamberimizin dediği gibi tutumlu, tasarruflu olmaya çalışıyorum. Hani israf etmemeye çalışıyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Yani böyle gereksiz harcamalardan, ihtiyacınızdan fazla şeylerden almaktan falan çekinin arkadaşlar. Hani bu dünya gelip geçici. Bir tane ayakkabın, bir tane pantolonun, tişörtün bedenini kapatacak kadar kumaşın varsa, sıcak tutuyorsa yeter. Yok şu markaymış, yok şu şeymiş. Yani normalde dışarıda, örnek veriyorum, hepimiz dışarı çıkınca ne yapıyoruz? Hadi gel bir kahve içelim diyoruz değil mi? Hani hangi kahveciye oturursan otur. Yani bir bardak kahveye 150 lira verilir mi yani? Ben evde yapıyorum. Hanımımla evde takılıyorum yani. Evde için boş verin. Parka gidin. Evde yaptığınız kahve kaç bardak çıkıyor? 100 küsür lira bir bardak kahve. Hangi kahveciye giderseniz gidin. Yani o bardak aldığın 150 liraya ben bir kutu alıyorum. Demliyorum.
İçiyorum yani sürekli. Yani ben size şey demiyorum ya, yemeyin, içmeyin, tüketmeyin demiyorum. Aynı Peygamber Efendimizin dediği gibi, yani yiyin, için ama israf etmeyin. Gereksiz şeylere para harcamayın. Yani bir şey sadece marka olduğu için gereksiz pahalıysa onu almayın. Yani tasarruflu, tutumlu olun. Zaten belli yani durumumuz. Hani burada teyakkuzda olman gereken de o en başta, yani onu bağlayacaktım. Yani sana reklamın, kapitalist sistemin empoze ettiği tüketim alışkanlıklarına karşı diri durabilmek gerçekten İslami bir tavır. Onu söyleyeyim. Bunun içinde kurulu düzenin normlarına ayak uydurma değil, mevcudu dikkate alarak kendi tekilliğini mevcut normların üzerinde yeni bir düzenin kurucu unsurlarından birine dönüştürme iradesi gösterme arzusunda olmuştur. Teopolitik doktrin ve eylem. Taliban'ın inanç siyaseti giriş bölümü var. İkinci bölüm Taliban'ın eğitiminin arka planı, Hindistan Deoband medreseleri var. Deoband'ın kuruluşundaki amaç İngilizlerin verdiği eğitime alternatif oluşturmak, İngilizler tarafından zayıflatan ulemanın gücünü geri kazanmak. Bak, ulemanın gücü ama. Dikkat edin, devletin gücü değil. Bak, hep aynı şey oluyor. Ben tamamen spekülatif bir şey söyleyeceğim şu anda. Yani bu İngilizlere karşı açılan şeyleri, hani İngilizlerin de dış politikasıyla, siyasetiyle, istihbaratıyla ilgili birkaç akademik kitap okumuş olarak söylüyorum. İngilizler daima birden fazla ata yatırım yapar arkadaşlar. Yani burada İngilizler tarafından zayıflatan ulemanın gücünü geri kazanmak, eğitim, kültür ve toplumsal ilişkilerle İslam'a karışan yabancı düşünceyi ve uygulamaları dinden temizlemek diyor ya. Bunun arkasında bir İngiliz oyunu olabilir. Ben size söyleyeyim. Çünkü buralarda İngilizlerin düşmanı ne olur? Hür, bağımsız fikir olur, birey olur. Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak fenni ilerleme olur. Bu medreselerde o var mı? Yok. İngilizler bunlardan niye rahatsız olsun? Gibi düşünürüm ben. Birazcık böyle mevzuya İngilizler gelince spekülatif düşünmek faydalıdır. 1857 sipahi ayaklanmasından sonra İngilizlere karşı duyulan öfkeyi Hindistan'ın bağımsızlığını sağlayacak tarzda örgütlemekti. Bakalım. Deoband medreseleri özerk olma ve halk üzerinde alternatif bir hakimiyet sağlayabilme adına kendilerinden önceki medreselerin aksine hükümetten veya herhangi bir hamiden mali destek almama kararı aldı. Almama kararı aldın da nasıl yapıyordun bakalım. Vahhabiler ile ortak noktalar demişim, bak. Direkt bulmuşum zaten. Bu doğrultuda Deoband Medresesi'nin karakterini belirleyen önemli unsurlardan biri Şah Veliullah'ın ıslah projesidir. Dine sonradan sokulduğunu ve dinin özüne aykırı olduğunu düşündüğü ne varsa dini onlardan temizleyerek saf İslam'a dönme iddiası taşıyan Şah Veliullah bu ıslah ve ihya projesinde kendisiyle çağdaş olan Vahhabiliğin kurucusu Muhammed bin Abdülvahhab'a yakın görüşler ileri sürmüştür. Ha işte çıktı rengi. Bir hadisçi olan Muhammed Hayat Es-Sindi'nin Muhammed bin Abdülvahhab'ın hadis hocası olması, Sindi'nin hocası İbrahim el-Kur'ani'nin Şah Veliullah'ın oğlu vasıtasıyla hocalık yapması aynı entelektüel iklimde bulundukları ve ortak kaygılar taşıdıklarını göstermektedir. Bununla birlikte Vahhabilerin Hazreti Peygamber'in mezarı dahil bütün mezar ve türbeleri şirk olarak tanımlayıp yıkmalarının Hindistan'da yarattığı infialden dolayı kimse kendini Vahhabilerle ilişkili göstermek istemiyordu. Buna Veliullah da dahildir. Üstelik Şah Veliullah Nakşibendidir. Oysa Vahhabiler tarikatları da şirk olarak görürler. Ama hadisi ana kaynak olarak görme konusunda ortaktırlar ve Hindistan'da ehli hadis olarak öne çıkan grubu oluştururlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar, hani bir de yanlış anlaşılma olmasın, bunlar direkt İngiliz ajanıdır demek istemiyorum ama genelde dünya görüşü dar, içine kapalı, özellikle böyle muhafazakar tarikatlarda falan olur o kadar algıları kapalıdır ki yönlendirilmeleri çok kolay olur. Yani bunları o yüzden dolayı zaten İngilizler, lan çok fena adamlar bunlara. İngilizler bunu çözdüğü için bizim başımıza Lawrence'ı, Gertrude Bell'i, böyle bu tarz, bunlar sadece birkaçı zaten. Onlardan gibi neleri var? Bunları bela edebildi. Yani bu adamlar direkt satılmıştır falan gibi bir iddiam yok. Çünkü bu belgeye dayanması gereken bir şey ama genel bir durumdan bahsediyorum, İngiliz şeyinden. İngilizler böyle kapalı kültürleri bulup yönlendirmesi kolay olduğunu da bildiği için. Çünkü bireyin olmadığı yerde, dünyayı tanımayan kapalı kültürlerde insanları yönlendirmesinin çok kolay olduğunu bu İngilizler, daha sonra da İngilizlerden beslenen Amerikan hariciyesi bunu keşfetti. O günden beri de böyle böyle kullanıyorlar bunlar işte. Taliban'ın inanç dünyasının selef ulemasıyla kök birliği. Bu ayet her yerde statükonun bekçisi olarak kullanıyor diye not düşmüşüm. Taliban Allah tarafından dinin tamamlandığını ifade eden ayete referansla, Maide ayeti,
Dini konular etrafında yeni fikir üretmeyi, müzakere ve münazarada bulunmayı reddetmekte, ehli sünnet kelamcılarının Kur'an'ın müteşabih ayetlerini yorumlamasını eleştirerek bidat sayan selef ulemasını takip etmektedir. İşte Ebu Hanife'ye tekfir eden bize neler yapmaz diye not düşmüşüm. İmam-ı Azam Ebu Hanife etrafında örgütlenen Irak Kufe merkezi din anlayışına savaş açan müfrit ve ehli hadis olarak adlandırılan selef uleması, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44 ayetini Müslüman toplumu bölen, parçalayan ideolojik bir silaha dönüştürmüşlerdir. Hicaz ekürü olarak bilinen bu müfrit hadisçiler akıl yürüterek dini normlar koydukları ve hadisi inkar ettikleri ve Kur'an'ı kendi keyfi yorumlara konu ettikleri gerekçesiyle dinde akli yorumu bir yöntem olarak kabul edenler başta Ebu Hanife olmak üzere din dışı ilan etmişlerdir. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Önemli siyasallaşma hareketi demişim. Deoband medreseleri kendini fıkıhta Hanefi, itikatta Maturidi olarak tanımlasa da İhya ve ıslah projesi bağlamında ehli hadisin katı İslam yorumunu benimsemiş, kolonizatör İngilizlere karşı mücadele gündemi sebebiyle siyasal selefi bir karakter kazanmıştır. Hanefi Maturidi kimliği, Taliban'ın Peştun milliyetçiliği, politik selefilik gibi kimliklerin oldukça gerisinde karartılmış, belli belirsiz hale gelmiştir. Gerçekten milliyetçi Peştunluk ve neydi o? Politik selefilik, yani daha tehlikeli bir karışım düşünemiyorum İslam adına. Toplanma merkezi ve eğitim üssü olarak Pakistan Deoband medreseleri. Siyasal selefiliğin temel doktrinleri: 1. Cihat, savaş ve iç savaş. Yani cihat, savaş yani kital ve iç savaş yani fitne. Siyasal selefiliğin temel doktrinleri. 2001'de İkiz Kulelerin vurulmasından sonra ABD'nin global teröre karşı mücadele çağrısı Taliban cephesinde global cihat çağrısıyla cevaplandı. Bu çağrı 4 temele dayanmıştır. 1. Afgan kimliğini ve onurunu hakkıyla kendilerini temsil ettiğine ve bunun yeniden tesis edeceklerine dair milli hakimiyet duygusu. 2. Bu hakimiyeti sağlayacak askeri gücü oluşturma ve bu gücün kullanımında adil savaşı ancak kendilerinin yürütebilecekleri iddiası. 3. Bu gücü oluşturmanın yolu olarak cihadın kutsallığı ve 4. Afganistan İslam Emirliği'nin mutlak otoritesine teslimiyetin zorunluluğu fikri. Etnik yönden Peştun olan Taliban, ortak kimlik olan İslam üzerinden değil, Peştun milliyeti üzerinden kitleleri bir araya getirme ve mobilize etme siyaseti gütmüştür. Taliban'ın cihat anlayışı diye not düşmüşüm. Taliban'ın doktrin babası olarak kabul edilen Ömer Abdurrahman da İslami esaslara göre hükmetmeyen yöneticileri önce kafir ilan ederek tövbe etmeye davet etme, tövbeyi reddetmeleri durumunda ise mürtet kabul ederek öldürülmeleri yönünde fetvalar vererek bunu cihadın bir parçası saymıştır. Bu tutumun Kur'an'ın savaştan daha kötü olarak tanımladığı fitneyi, iç savaşı tetiklediği açıktır. Ya burada da şunu söyleyeyim arkadaşlar, hani bu Taliban böyle gündeme geldi, bir şeyler oldu falan filan. Daha öncelerden 60-70'lerden bahsediyorum. İngiliz zamanlarından. O zaman da herhalde. Bizim buradaki siyasal İslamcılar her türlü böyle abuk subuk şeye atladıkları gibi ona da atlamışlardı. O dönemin gazetelerinde falan filan vardı. Ben gene yeri geldikçe size onlardan bazılarını, kitabını sunarım yani. Hani direkt şu anlayışlara, şunlara İslam deyip, yani diyorum ya, kapalı toplumlarda istediğin kadar dil bil, istediğin kadar oku. Kafa yapın içine kapalıysa, bireycilikten, özgür düşünceden korkan bir yapın varsa, temel referans kaynaklarının asla dışına çıkmayacağım diye bir böyle aşırı korkuyla kendini eğittiysen, zihnini eğittiysen istediğin kadar bilgiyle yükle. O kafayı gelip birileri yönlendirir, kullandırır. Bizim siyasal İslamcıların da sıkıntısı hep o oldu zaten. Bizim cihat anlayışımız demişim. Halbuki Kur'an-ı Kerim zihinsel mücadele için cihat, silahlı mücadele için kital ve harp kelimelerini kullanır. Kelimelerle, vahiy ile, Kur'an'la yapılan cihada Kur'an büyük cihat adı vermektedir. Cihadın hedefi kafirler ve müşriklerdir. Savaşın yani kitalin hedefi ise zalimlerdir. Kafirler ve müşriklerle hakikat tartışmasının yapılması, zalimlerin ise etkisiz hale getirilmesi gerekir. Cihat büyük bir sabrı, savaş ise azmi, kararlılığı gerektirir. Cihat en derin ihtilafları bile çözebilecek dini, felsefi, psikolojik, sosyolojik vesaire bir içerikle kelimelerin mevziye sürüldüğü bir süreç yönetimidir. Mücadele yani cihat ile mücadele arasında doğrusal bir ilişki vardır. Etkin bir mücadele, sonuç alan bir mücadele diplomasi getirir. Cihat, kerih görülen savaşa
Burada Bakara hep hoca şuradaki şeylere atıf veriyor arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. O yüzden parmağımla gösteriyorum. Yahut bundan daha da kötü görünen iç savaşa yani fitneye düşmemek için her türlü çabayı içinde barındıran farz, zorunlu bir süreçtir. Allah bu barış halinin bütün insanlık için esas olduğunu beyanla herkesin gayretini bu yönde seferber etmesini ister. Ve ey insanlar hep birlikte barışı arayın buyurur. Cihat savaşı önceleyerek her türlü çabanın genel adı olarak öne çıkmaktadır. Bunun içindir ki İslam coğrafyasının büyük bir kısmının mezhep imamı olarak kabul ettiği İmam Maturidi, cihadı savaş ilan etmeden önceki çaba olarak tanımlamakta ve bunun her türlü entelektüel kanıtla, ikna yöntemiyle ve müzakereyle karşı gruba barışı zorlama olarak ilan etmektedir. İkincisi arkadaşlar hani madde gidiyordu ya Şuradan da göstereyim tekrar. Ay. Cihat, savaş, kital. Hani siyasal selefinin temel doktrinleri bir. İkincisi de emri bil maruf, nehyanil münker. Ettin ve şeriat ayrımı diye not düşmüşüm buraya. Kamuoyunda Taliban'ın İslam şeriatını uyguladığı yönünde bir algı hakim. Bu İslam'ın şeriatı olarak işaret edilebileceğimiz tek tip bir uygulamanın var olduğu yönünde gerçekle örtüşmeyen bir algıdır. Zira her toplumun ayrı bir şeriatı vardır ayeti. Maide 33'müş galiba. Bakayım bir saniye 13. Maide 48. Tek bir şeriatın olmadığını beyan etmektedir. Bu durumda Taliban'ın İslam şeriat olarak uygulamaya koyduğu düzenin kendi İslam yorumu olduğu ortaya çıkar. Şeriat her dönemin insanının kendi idrak ve ihtiyaç seviyesine göre Kur'an'dan yorumlayarak ürettiği normlardır. Ama İslam'ın özü olan şey ettindir. Ettin ve şeriat ayrımı diye de o yüzden not düşmüşüm. Devlete tabiydin. 3. Selefi ya o kadar hoşlaşmıyorum ki zihnimde durmuyor. Siyasal selefiliğin 3. maddesi arkadaşlar. Siyasal selefinin 3. maddesi devlete tabiydin. 4. maddesi Darül İslam, Darül Harp ve Darül Sulh silm kavramsallaştırmaları. Din ve devlet demişim. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Medine şehir devletini kimin yönetici olarak atanacağı konusundaki hararetli tartışmalarda İslam'da liderliğin dini temelli bir mesele olmadığını, aksine topluma bırakıldığını göstermektedir. İslami geleneğin bu tutumunun aksine Taliban da dahil olmak üzere bazı kökten denci ve radikal gruplar laikliği red tutkusuyla siyaset ve hükümeti İslam'ın gerçek amacı, peygamberin gönderilme nedeni, hatta insanın yaratılış sebebi olarak nitelendirilecek kadar ileri gitmişlerdir. Politik selefiliğin cihat doktrini geleneksel ulemanın savaşı zaruret durumunda başvuran bir yol, barışı ise uluslararası ilişkilerin esas unsuru olarak gören doktrinle taban tabana terstir. İster savaş öncesinde ister savaş sırasında olsun karşı tarafın talebi durumunda Kur'an Müslümanlardan tercihlerini kalıcı barış yönünde kullanmalarını talep eder. Neymiş? Enfal 61. Darüs Sulh yani silm kendisiyle barış anlaşması yapılan bir ülkenin artık savaşın hedef ülkesi olmaktan çıkarılması demektir. Siyasal selefilik Müslüman bir yönetim altında olmayan her ülkeyi potansiyel olarak cihadın hedefi olarak tanımlayarak uluslararası ilişkilerin kurucu kavramı olarak barış halini sürekli savaş haline dönüştürmekte, istikrarsızlığı kalıcı hale getirmektedir. Afganistan İslam Emirliği adının imledikleri nelermiş başlık olarak? 7. Taliban ve IŞİD'in söylem analizi. Taliban'a karşı geliştirdiği ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı söylemle IŞİD, Güney Asya'da cihatçı bütün grupları kendi çatısı altında toplama stratejisi gütmektedir. IŞİD'in yayın organı Enfal'de Taliban'ın 2.0'ın doğru yoldan sapması adlı yayınında Taliban'ın emri bil maruf nehyanil münkeri uygulamada gevşek davrandığı iddiasıyla şiddetle eleştirmekte, seküler devletlerle müzakerelerde bulunduğu gerekçesiyle Taliban'ı tahkir amacıyla sürekli Taliban 2.0 olarak adlandırmaktadır. Yani bir de birbirlerini de tekfir ediyorlar yani. IŞİD, Taliban'ın yoldan çıkmış Şii İran'la işbirliği yaptığı, pan-İslamcı bir hilafet politikası değil de kendi sınırları içine kapanmayı kabul eden bir emirlik siyaseti güttüğü, buna bağlı olarak da uluslararası sınırlara sadık kalacağını beyan ettiği için suçlamaktadır. Afganistan mevcut etnik ve dini azınlıklarla uyum arayışı içinde olmasını da eleştirmektedir. IŞİD neyse artık farklılıkları ve azınlık taleplerini çatışma zemini olarak kullandığı için Taliban'ın farklı gruplarla işbirliği arayışından rahatsız olmaktadır. Taliban ve Kaide'nin söylem analizi. Taliban'ın IŞİD'de olan ideolojik ayrışmasının aksine Kaide
ile yakın teması bu konuda uluslararası güçlere verilen Kaide ile ilişkilerini kesme sözüne rağmen devam etmektedir. Taliban ile Kaide arasında bir kopma, ideolojik zemin ortaklıkları kadar politik projeksiyonlarla birlikteliklerinin dolayı da kolay görünmemektedir. Taliban açısından bakıldığında da hem inanç anlamında hem de cihada atfettikleri merkezi rol bakımından Kaide ile ortak zemine sahip oldukları görülür. Sonuç olarak ikisi de birbirinden beter, İslam'a en büyük zararı veren gavurlardan daha da zararlı insanlar. Transhümanizm ve yapay zeka insanın gelişim tarihinde yeni bir aşama demiş. İnsanın sonluluğu, sınırlılığı ve transhümanizm. Meselenin sayfa 122'den bir alıntı. Meselenin insanın sınırlılığıyla doğrudan ilişkisi var. İnsan yetilerinin sınırlılığı, insanı bu sınırlılığı aşma zorunluluğuyla buluşturmuştur. İnsan görme sınırlılığını dürbünler ve teleskoplar geliştirerek, yürüme mesafe kat etme sınırlılığını uçaklar ve roketler geliştirerek aştı. Aynı şey insanın düşünme yetisi için de geçerli midir? İnsan düşünce sınırlılığını yaratacağı araçlarla, yapay zekanın evrilebileceği daha ileri formlarla aşabilir mi? Bu makineler insanın mantıksal, muhakemeci ve ahlaki olarak genişlemiş bir simülasyonu olarak karşımıza çıkabilirler mi? Soru bu. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir şeye karşı olmak onun gelişini engeller mi diye not düşmüşüm. İnsanı sadece genetiğin tekeline bıraktığımızda insan varoluşunun en ciddi sorunuyla karşılaşabiliriz. Etiyolojik ve dini değerlere kapalı olarak insanla ilgili yapılacak çalışmalar sonunda gen faşizmine yahut gen ırkçılığına varıp dayanır. Belli özellikleri taşımayan genetik özellikli ceninleri daha anne karnındayken yok etmek, belli genetik özellikleri taşıyan spermlerin ticaretini yapmak, bu gen faşizminin örnekleri olarak şu anda bile uygulama alanı bulmaktadır. Belki bu gidişat bizi şu acımasız soruyu soran filoyla bulaştıracaktır. Delileri ölü varsaysak ne olur? Zira en soylu parçamız olan akıldan yoksunlar. Yani gerçekten çok çok tehlikeli yerlere geliyor. Ama ne olacak bilmiyorum. Allah gerçekten sonumuzu hayretsin yani. Hani bu gen meselesi, bu dediğim gibi. Hani hep kızıyorum ya, biz dünyanın derdi ne, bizim hocaların derdi ne diye. İşte dünya bunları konuşuyor arkadaşlar. Dünya bunları konuşuyor deyince de onlar da şey olmuş. Sanki sen konuştun da biz engelledik mi? Engelledin tabii. Çünkü bu bir kültür. Senin yarattığın kültür, bunlar konuşulduğu bir kültür değil. Bunların konuşulduğu kültür bireyci bir kültür. Allah'ım yarabbim. Bunlar hep tabii Necip Fazılcı olduğu için. Her şeyi de biliyor ya Necip Fazıl. Neymiş, sen uzaya giderken roket yaptın da başörtüsüne mi takıldın? Yani başörtüsü meselesi değil ki o. Senin anladığın dünya bilime, bireyselliğe, araştırmaya, sorgulamaya uzak bir dünya. Böyle bir zihin. Böyle bir zihin dünyasından çıkmıyor bunlar. Yani bunlar onu da anlatamıyorsun. Hani şöyle mi zannediyorlar? Bir yandan insan hiç bunların istediği gibi ama yanlış anlaşılmasın. Bunların istediği tipte bir Müslüman olacak. Bir yandan da böyle çok pozitif bir bilim insanı olacak. Öyle bir şey mümkün mü zannediyorlar? Kafalar o kadar mı şey yani? Tövbe yarabbim. Neyse. Yenilik, ihtiyatlılık ilkesi ve riskler. Transhümanizm ve yapay zeka araştırmalarının insanın gelişim tarihine kıyaslandığında çok yeni olmasının getirdiği bazı sorunlar var. Yeni olan her şeyde insan bir çocuğun refleksleriyle hareket eder. Belki de öyle hareket etmeli. Zira sınama yoluyla öğrenme bazen tehlikeli olabilir. Bunun için de bu tartışmaların ilk evresinde din, ahlak ve hukuk ihtiyatlılık ilkesi dikkate alır. Bilindiği gibi ihtiyatlılık ilkesi konu hakkında kapsamlı bilimsel bilginin bulunmadığı durumlarda zarar verme potansiyeline sahip yeniliklere yönelik geniş bir epistemolojik, felsefi ve yasal yaklaşımdır. Felaketle sonuçlanabilecek yeniliklere geçmeden önce dikkatli olmayı, duraklamayı ve gözden geçirmeyi gerekli görür. Bilim ise bu konularda daha gözü kara hareket eder ve ihtiyat prensibini değil, ön alarak harekete geçme ilkesini çalıştırır. Ama bilim dediğimiz şey eskiden ürettiği somut çıktılar bakımından bu kadar zarar verme potansiyeli yoktu. O yüzden dolayı bazı bilim adamlarıyla bilim hep böyle gelişti falan diye savunuyorlar. Doğru, öyle gelişti ama bilimin özellikle son 100 yıl öncesine kadar geliştiğinde bilimin bulduğu şeyler daha böyle zararı olsa bile, potansiyel zararı diyelim, daha sınırlı bölgeydi. Şimdi bilimin yaptığı her atılımda çok çok ihtiyat payını öne almak lazım. Çünkü bilimin çıktılarının zarar verme potansiyeli çok çok büyüdü artık. Haliyle sen gözü kara olacaksın, bilimi illeteceksin diye durduk yere dünyayı da yok etmemek lazım. Onda da bir ihtiyat payını korumak lazım.
Üçüncü başlık transhümanizm, yapay zeka ve din. Ortak bir hikaye anlatmanın imkanı. Transhümanizm insan evriminde yeni bir aşama olarak görüldüğünde yapay zeka bu evrimin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Yaşam bilimleri yani kök hücre terapileri, genetik iyileştirmeler ve yapay genler, biyomühendislik yani robotikler ve biyomalzemeler, malzeme bilimi yani nanoteknoloji ve nörobilimler yani nörofarmakoloji ve yapay zeka gibi uygulamalar transhümanizmin aparatları durumundadır. Bütün bu alanlardaki gelişmelerin karşılığını insan olumlu ya da olumsuz gündelik yaşamında görmektedir. 21. yüzyıl için Tanrı kitabında robot hakim ister misiniz başlığı altında şunlar kaydedilmektedir. Kürsüye yeni tür bir yargıç robot çıkarmaya ne dersiniz? Böyle bir yargıcın sosyal yakınlık veya antipati nedeniyle tarafsızlığı zedelenmeyecek, yorgunluk veya migren gerekçesiyle de dikkati dağılmayacaktır. Tüm tüzükler ve emsal kararlar için mükemmel bir hafızaya sahip olan bu robot yargıç, sahip olduğu bu bilgilerin tam da gereğini yapacaktır. Kısacası böyle bir robot hakim ideal bir sulh hakimi olurdu. Bilgili ve soğukkanlı. Yoksa eksik bir şey mi var? Tüm bu özelliklere sahip bir bilgisayar yaratma yolunda önümüze çıkaracak zorlukların üstesinden gelebildiğimizi farz etsek bile yargıya boyun eğme isteğimizdeki ana unsur hiçbir şekilde dile getirilmeyen hatta düşünülmeyen şey yargıcın verdiği karardan ahlaken sorumlu olduğu gerçeğidir. Robot böyle bir sorumluluk hissine sahip olabilir mi? Gerçekten de kendimizi sorumlu olarak görmek ne anlama gelir? Güzelmiş, ben bu kitabı alırım. Russell bilmem ne. Ha, tercümesini de Şaban Hoca yapmış. Oradan. İnsan ahlaklı hakimlerin kararları ne durumda güvenilir mi? Gibi yazmışım. İnsan neden gönül rahatlığıyla kendini yapay zekaya iş görecek olan bir robot hakimin verdiği karara teslim etmez? Çünkü bilir ki robotun vicdanı yok. Ahlaki kaygıları yok. Dolayısıyla yasa, kanun, yönetmelik gibi verilen robota yüklenmesi ve eksiksiz bir şekilde hafızasında bulunması yeterli değildir. Ben burada Şaban hocama pek katılamadım. Hani ben genelde başka bir yerden bakarım o olaya. Ben çünkü dediğim gibi kitabın başında herhalde unutmamışsınızdır. Demiştim ya hani adalet devlet tekelindedir. Devlet referanslarını dinden aldığı ölçüde klasik dönemde ister istemez adalette dini bir referanslar ne derler ona demeti içeriyordu. Ama bugün öyle değil. Haliyle bugün adalet için ben dini referans bağlamı olmasa da olur benim için. Tahakkümden birlik ruhuna şirkin ve tevhidin fenomenolojisi. Sınıflı toplum, kadın erkek zenginler, kadın erkek fakirleri sömürüyor. İslam öncüsü Arap toplumunun fotoğrafını dini, ahlaki, iktisadi, siyasi vesaire. Hangi açıdan çekersek çekelim göreceğimiz gerçek insanın insanı sömürdüğü bir düzenin varlığıdır. Kutsal da bu sömürü sisteminin işlemesini sağlayan en iyi aracı dönüştürülmüş durumdadır. Gerçekten öyleydi. Kur'an vahyi insan onunu yok sayan bu düzeni inanç bakımından devrim yoluyla, toplumsal uygulamalar açısından ise ıslahat yoluyla değiştirip dönüştürmeye girişmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ihlahları reddi, kurulu toplumsal hiyerarşinin de reddi olduğu için şiddetli muhalefetle karşılaşmıştır. Tek ilah vurgusu bu ilahın temsil ettikleri güç hiyerarşisinin toptan reddi anlamına gelmiştir. Bu da çok güzel. İlk dönem Müslümanlar için antropomorfik yani insan biçimci tanrı anlayışı sorun değil. Yani ilk dönemin hadislerindeki falan o şey var. Hatta Mustafa Öztürk Hoca bununla ilgili bir kitap yazacak galiba, onu bekliyoruz. İlk dönem Müslümanlarının Allah tasavvuru diye. Hani ilk dönem insanlar Allah'ı daha böyle eli ayağı olan bir şey gibi anlatıyor. Mustafa Hoca onu güzel anlatıyordu bir videosunda. Hani onun gibi ama ilk dönem için önemli olan o değil. Şekli değil Tanrı'nın. Tanrı'nın tasavvur biçimi, algılanış biçimi değil. Önemli olan bir tane olması ve o bir tane Allah'ın huzurunda herkesin eşit olması. İşte müşriklerin dayanamadığı şey buydu. Çünkü onlar dünyevi hiyerarşilerinde kutsalı da putları da aracı kılarak güya uhrevi, rahmani bir referans almışlardı kendine. Ama peygamberin getirdiği tek tanrı inancı, tevhid inancı bu hiyerarşiyi bozdu. Onların ticaretini, dünyevi şeylerini bozdu. Aslında müşriklerin Allah inancı teolojik bağlamı değil, daha çok dünyevi sıkıntıları zaten ön plandaydı peygambere karşı gelirken. Rahman olan Allah inancı, cahiliye döneminde haniflik demişim. Hanif nedir diye şey yapmışım buraya. Şuraya bakayım.
Cahiliye döneminde Hazreti İbrahim'in dini olan Hanifliğe inanan, puta tapmayan, erdemsizlik olarak görülen tutum ve davranışlardan uzak duran insanlar vardı. Bu insanların tavaf, Arafat'ta ve Muzdelife'de vakfe, kurban kesimi, lebbeyk diyerek telbiyede bulunmak gibi haccın bugünkü menasikine yakın birçok uygulamayı cahiliye döneminde de yaptıkları rivayet edilmektedir. Tabi'in alimlerinden Ebul Aliye ve Rebi bin Enes Hanif kelimesinin namazda kıbleye yönelenler şeklinde tanımlamışlardır. Cahiliye döneminin ve İslam'ın erken döneminin Hanif şairlerinden olan ama İslam'a girmeyen Ümeyye bin Ebi Saad'ın şiirinde Hanifliğin karakteri olarak Allah inancı, tevhid gibi unsurlar şöyle resmedilmektedir. Rabbimizin alametleri açıktır. Bunları ancak inkarcılar tartışır. Gece ve gündüz yaratılmıştır. Hepsi belli bir ölçüyle ortaya çıkarlar. Sonra Yüce Rab gündüzü ortaya çıkarır. Işıkları yayılan güneş vasıtasıyla Hanif dininden başka her din kıyamet gününde Allah katında yalandır. Ümeyye bin Ebi Saad'ın tevhid inancını dile getiren şu şiiri Hanifliğin sağlam bir Allah inancına sahip olduğunu göstermektedir. Şahitlik ederim ki hiçbir şeyin Allah'tan daha üstün olmadığına ve şanının yüce olduğuna. Sakın ha Allah'a başkasını ortak kılma. Zira doğru yol artık apaçıktır ortada. Rabbim, Rab olarak razı oldum senden ve senden başka ikinci bir ilaha ibadet etmeyi düşünmedim asla. Hanif din şairin şeyi, Müslüman değil, Hanif. Doğuya izaha gelmiyor falan filan bir şey, Tanrı doğaydı gibi bir şey yazmışım. Cahiliye döneminde puta tapınma ve henoteizm. İnsanlığın nesnelere tapınma kültündeki ana mantığın İslam öncesi Arabistan'da da işlediği gözlemlenmektedir. Hayatın devamını sağladığı düşündükleri ay, güneş, yıldız gibi göksel nesneleri temsil eden putlar yapıp onlara tapma geleneği Mayalarda da gözlemlenmektedir. Azteklerde de, İnkalarda da, Araplarda da. Cahiliye döneminin Araplarının gün doğumu, gün ortası ve gün batımında güneşi temsil eden puta ibadetleri, insanın göksel cisimlere kendi doğalarının dışında yükledikleri anlama ve ilahi olanın bu putlara indirgenme körlüğüne birer örnektir. Cahiliye Araplarının dini demişim. Cahiliye Araplarının inancını politeist yani çok tanrıcı olarak tanımlamak yaygın bir hatadır. Araplar putlara tapmakla birlikte alemi yaratan yüce bir yaratıcı fikrine sahiptir. Bu henoteizmdir. Araplar taptıkları ilahlar dışında hepsinden üstün olarak kabul ettikleri yüce yaratıcıyı ifade etmek için özel isim olarak Allah ve Rahman lafzını kullanmışlardır. Orta Doğu'nun sınıfsal tanrı bölümü diye not düşmüşüm. Cahiliye döneminde Araplar taptıkları putlara onlara yükledikleri anlamlara göre ayrı ayrı isimler vermişlerdir. Bu putlar kabilenin babası olarak Eb kabul edilir. Onun koruyuculuğu her şeyin üstünde tutulurdu. Kur'an'da zikredilen dikili taşlar şeklindeki Lat, Menat, Uzza bir temsil gücüne sahiptir. Her kabile kendi gücüne göre bir tanrı belirlemiştir. İktidarı elinde bulunan kabileye Uzza'ya, mali gücü elinde bulunduran Menat'a, dinsel güce sahip olanlar Lat'a aidiyet iddiasındadır. Sonuç var. Sonra ahiret ve ölüm sonrası makalemizdeyiz. Son makale. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim ahireti inkar eden cahiliye dönemi insanlarını ve gerekçelerini farklı kategorilere ayırmaktadır. 1. Allah'ı ve ahireti inkar edenler. Kur'an yokluktan varlığa çıkışın temel dayanağı olarak önce yaratıcı Allah fikrine bu inkarcı zihinlere sunmakta, yokluğu varlığa çeviren bir kudret olarak Allah fikrinin kabulünü sağlamadan ölümden sonra yeni bir hayatı kabul ettirmenin mümkün olmadığını ifade etmektedir. Sizler cansız iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek ve nihayetinde ona döndürüleceksiniz. Bir kısmı Allah'ın varlığını kabul ettikleri halde ahiretin varlığını inkar etmekte ve ölüm sonrasında yeniden dirilmenin imkansızlığını söylüyorlar. Üçüncüsü, inkarcıların bir kısmı yeniden dirilişi önceden beri anlatıla gelen bir masal olarak tanımlamaktaymış. Bir kısmı da İslam öncesi Mekke'ye göç ettiğinde Hazreti İbrahim'in dilinden dökülen dua bölgede Allah'a ve ahiret inancının varlığını gösteriyor diyor. Yani bunlar genel inançlar şeydeki. Sonuç kısmı ve bitti. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgisini çekebileceğiniz arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Ben Şaban Ali Düzgün Hoca'dan çok şeyler öğrendiğime inanıyorum. Daha da diğer kitaplarını dediğim gibi birkaç kitabını okudum.
diğer kitaplarını da muhakkak okuyacağım. Ama siz de isterseniz sizin istek ve arzularınıza göre sunumlarını önce ya da sonraya getirebilirim. Zaten hocanın hangi kitabını da temin etmemi isterseniz önce onu alabilirim. Duruma göre beni yönlendirin, beraber bir yolculuğa çıkarız. Herkese kolay gelsin.